benim çok fazla iyi olduğum söylenemez. Özellikle de maçla ilgili hayal kırıklığına uğradık gibi bir şey. Dizon'a giremiyorum. İşte internet sorununu hallettik ama farklı sorunlar çıktı. İki iyilik bir kapıda anlayacağınız bulunmuyor. Maçla ilgili soru cevap şeklinde ilerleyelim. Ee, Maçla ilgili sorularınızı alalım. Maça en yakın kimi görüyorsunuz? Usyk mi, Joshua mı? Fatih Hocam aleykümselam. Fatih az önce sen geldin herhalde. Soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Anlayacağınız bütün hayal kırıklığı bu akşamı bulur. Neden bilmiyorum. Bütün aksilikler bu akşama geldi. Aleykümselam Fatih Hocam. Joshua her türlü alır. Ya KO top ya da puanla alır. Abi Avni'nin maçı Esport'la şimdi başlayacak. Aynen öyle. Avni birisiyle yapıyor ama ben araştırdım Avni'nin yapacağı boksörle ilgili. Yani çocuğun ismi var, bir isim var ama ortada biri yok, kimse yok. Yani nedir bilmiyorum. Rakibi kim? Rakibini tanıyan var mı? Tanıyanlar yazsın işte. Nasıl biri? Nasıl bir boksör? Bir de arkadaşlar Anthony Joshua Alexander Usyk maçı ile ilgili de düşüncelerinizi yazın. Abi Avni'nin maçı Esport Plus'ta. Şimdi arkadaşlar alt kartlar oynanıyor. Alt kartları izledik. Özellikle de Marcus'un maçı vardı. O maça iddialıydı. O da kemer aldı. Bir saniye. Hangi kanalda bu maç? Şeyin mi? Anthony Joshua Alexander Usyk'in mi? DAZN'da bu maç yayınlanacak arkadaşlar. DAZN'da verecek bu maç. Yalnız beni takip eden insanlar da şey yapmasın, nasıl söyleyeyim, maç uzayacak demişim 3'e 4'e doğru. Ama Marcus'un maçı tamamlandı. Maç erken de başlayabilir. 12'de 12 gibi falan. Yine ekranları başında olun. Abi abi selam, başına gelenleri duydun mu? Başına ne geldi söyle bakalım. Nerede anlamadım. Gaga Türkiye'de hangi kanalda? Türkiye'de Avni'nin maçı Esport Plus'taymış. Esport Plus'ta reklamı yapılıyordu. 110'dan yayınlanacak arkadaşlar. Anthony Joshua Alexander Usyk maçı 110'dan Türkiye saatiyle kaçta maç? Türkiye saatiyle bu maç kaçta başlar? Alt kartlar başladı. Büyük bir ihtimal yine 12, 1'i, 2'yi bulur bu maçta. Çünkü şöyle yani gittikçe uzatıyorlar. Bir de onların maç olunca süreyi uzatıyorlar. Sağ ol kardeşim. Abuzar Aliyev. Sen de sağ ol kardeşim. Arkadaşlar işin açıkçası şöyle bir şey var. Bu maçı ben canlı anlatacaktım. Ayşe Öztürk, Usyk kazanmasını çok isterdim. Klitschko 2017'de kaybedince ben bile üzülmüştüm. Usyk'in kazanma, ya şöyle bir şey var. Usyk'i çoğu kişi favori görüyor. Zaten iyi de bir boksör. Yani ikisi de iyi boksör zaten. Örnek vereyim. Alexander Usyk de olimpiya şampiyonu. Diğeri de olimpiya şampiyonu. Birinin de dünya şampiyonu var. Öbürünün de var. Yani ikisi de birbirinden yetenekli. İkisi de birbirinden güçlü iki boksör. Anthony Joshua, Alexander Usyk, ikisinde baktığımızda hem akıllı hem de güçlü boksörler, ama bazen zaman zaman Anthony Joshua'da fizikmen böyle, mesela bazen çalışmadığı zaman Andy Ruiz karşısında gördük. Bazen bu şekilde vücudu çalışmadığı zaman düşebiliyor, geri kalabiliyor. Bu yüzden Anthony Joshua artı sürekli idman yapması gerekiyor. Aynı şekilde
Usyk zaten Ukraynalıların geneli böyledir. Çok çalışırlar. Farklı çalışırlar. Ringe farklı stratejilerle gelirler. Ringe gelirken böyle hani ezbere maça çıkmazlar. Maça çıkarken rakip de bilindik bir rakipse rakip üzerinde daha önceki videolarımda dediğim gibi mega planlar olur ve onu uygularlar. Ukrayna boksu bambaşka. Ukrayna boksu daha çok akıl dolu, teknik, farklı stilleri var. Nasıl yanlış yorum? Maç saat Ayşe yanlış yorumda bulunmuşsun. Bence Klitschko'yu severim. Hep favori. Maç başladı. Nerede izleyebiliriz? Nasıl bedava izleriz? Maç başladı mı? Maç bu kadar erken başlamaması lazım. Ben de 2 yaş büyük bir çocuk beni yanına çağırdı. Ayakta bekledi. Sonra beni kışkırttı. İş dövüşü. Ben yumruk attı. Ya boksörler. Ayşe dedim. Sonra kolum kırıldı. O çelme taktı. Mustafa Okan kavgadan uzak duruyoruz kardeşim. Kavgayla fazla şey yapma böyle kavgacı olma. Burada bir telefon vardı. Şu telefonu bir 2 dakika alayım. Ha, burada bir telefon vardı. Telefonu alayım. Bedava nasıl izleriz? Çok güzel bir soru. Bedava nasıl izleriz? Ben bedava izlerim. Nereden izliyorsun GG? Biz de izleyelim bakalım. Hocam özledik sizi. Ahmet Kamçıcıoğlu sağ ol. Bundan sonra ama şöyle her akşam canlı yayın olur. İnşallah şu sorunları bir düzeltelim. Şöyle zaten internetten yana daha sıkıntı yok. Eve 100 megabayt hızında internet bağlattım. İnternetten yana artık daha sıkıntı yok. Daha çok fazla kesinti olmaz inşallah. O sorunu çözdük. E, Daha doğrusu il dışına gideceğim diye bağlatmıyordum. Ama o sorunu da çözdük. Ama bu sefer farklı problemler çıktı. Bu maçı canlı anlatacaktım. Örnek vereyim. Bu akşam her türlü girişimde bulundum ama bir şeyler nasip olmayınca olmuyor. Şimdi başlıyor Avni'nin maçı. İnşallah hayırlısı. Bakalım Avni neler yapacak. Bizi de buradan haberdar edin Avni'nin maçı ile ilgili. Yani bir yan tarafa beni alın. Diğer yan tarafta da Avni'nin maçı Avni maçı da var hocam şu an. Arkadaşlar geç geldim. Maç kaçta başlayacak? Arkadaşlar bir saniye. Soru cevap şeklinde ilerleyelim arkadaşlar. Alalım soruları. Ahmet nereden izliyorsun? Arkadaşlar maç için Google Watch Wrestling'den online ne yazın? Bir saniye nerede bu? Bir saniye, bir saniye. Aynen maç harika. Harika olacak. Allah yardım ediyor ya. Allah gerçekten yardım ediyor. Bu akşam burada boksla ilgili çok konuşacağız. Ben çok Canelo maçını merak ediyorum.
Ya ben Canelo maçını merak etmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü şöyle Canelo maçı zaten şu olay yaşanmadan önce Canelo Alvarez'in maçı çok sert geçmeyecekti. Bu bir gerçek. Ama tabii şu olaydan sonra bu maç çok sert geçecek. Ringde her iki boksör de birbirlerinin gücünü gösterecekler. Bakalım neler izleyeceğiz bu maçta, Canelo Alvarez maçında. Ama şu bir gerçek, şu son yaşanan olaydan sonra maçın e, adamsın kanka boştan oldu. Boştan nasıl izliyorsunuz ya bu maçı? Ben de izleyeyim bu maçı. Bu maç arkadaşlar soru cevap şeklinde ilerleyelim. Adamsın kanka boş oldu. Maçla ilgili alalım arkadaşlar soruları. Maçla ilgili konuşalım. Alt kat. Bir saniye. Campbell Attı'nın maçı herhalde. Sonny Martinez'le. Meslek misin? Yasin Akdemir. Maç saat 12 civarı meslek. 12'yi geçer mi bu maç? Ama geçmez gibi. Campbell Hatton daha önceki maçında da kaybetti. Bunda da rakibi fena bir boksör değil. Bakalım bu maçta ne yapacak? Maç saat 12 civarı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Usyk ile ilgili, Anthony Joshua ile ilgili bu zamana kadar birçok yorumum oldu. Daha önce de söyledim. Ben iki boksörün de bokslarını biliyorum. Yeteneklerini biliyorum. Neler yapacaklarını biliyorum. Şu bir gerçek. Bu maç sert geçecek. Ama bu maçta şöyle bir şey. Eğer ki sağlam bir yumruk alırsa özellikle de Joshua sağlam bir yumruk alırsa dediğim gibi Joshua bazen düşebiliyor. Benim sadece şu yani Joshua'nın normal yumruklarda bir şey olmuyor ama bazen tam noktaya aldığı zaman çenesine düşebiliyor Joshua. Aynı bizim Avni'deki muhabbet var onda. O yüzden bazen bunu yaşayabiliyor. Bu yüzden dediğim gibi usul gözükebilir böyle sert vurmuyor gibi gözükebilir ama Ukraynalıların nasıl söyleyeyim öyle bir oluyor ki bazen sert oluyor yani yumrukları çok sert oluyor. Bu maçta bakalım göreceğiz neler yapacak Anthony Joshua. Ama şu bir gerçek seyir zevki yüksek bir maç olacak. Çünkü hiç kimse elindeki 4-5 tane kemeri vermek istemez. Önemli kemerleri. Usyk de o kemerlerin peşinde kariyerini çıtasını yükseltmek için doğal olarak da kemerleri almak için elinden geleni yapacak. Ve analizin bayağı iyiymiş. Ya aydınlandım. Yasin Akdemir. Şimdi şöyle bir şey var. Boks deyince benim zaten hayatım boks. Ben 8 yaşında boksa başladım. Ve boks kendimi bildim bileli boksun içindeyim.
ve boksu çok takip ediyorum. Boksla ilgili yapılan bütün örnek vereyim organizasyonları birçok şeyi takip ediyorum ve yakından izliyorum. Dünyadaki bütün iyi boksörleri takip ediyorum. Tabi herkesi değil. Sadece dünyada favori olmuş boksörlerden mesela boksu görsel açıdan örnek vereyim. Kimi Gamboa'nın, kimi Guillermo'nun, kimi Vasili'nin, örnek vereyim Usyk'in, e, nasıl söyleyeyim, Floyd Mayweather'ın, aynı şekilde Canelo Alvarez'in, bu şekilde boksörlerin mesela bakıyorum neler yapıyorlar, nereden vuruyorlar, nasıl zamanlamayı nasıl ayarlıyorlar, hangi roundda kendini öne çıkartıyor, işte nasıl bir taktik uyguluyor, stil uyguluyor. Arkadaşlar boksta şu var, örnek vereyim, hep bazen bakıyoruz mesela 12 round maçlar oluyor, 6 round maçlar oluyor, 8 round maçlar oluyor. Ama burada şöyle boksörler 12 round maçlarda hep bakarsınız yavaştan serte doğru giderler. Çünkü şunu bilirler. Eğer ki kondisyonuna güvense ilk rounddan sert başlar. Ama güvenmedikleri zaman doğal olarak 12 roundu çıkartamayacaklarına inandığı zaman ne yapıyorlar? Yavaştan sert sert sonrasında yukarı doğru sertleşmeye başlıyorlar. 7. 8. 9. round sertleşmeye başlıyorlar. Aynı şekilde bu maçta da öyle olacak. Örnek vereyim Joshua Usyk maçında da ilk belki 6 round 7 round normal oynayacaklar. Normal tempoda ama 8'i 9'u gördükleri zaman sertlik açısından maçın seyri değişecek. Daha sertleşmeye başlayacaklar birbirleriyle. Doğal olarak da özellikle de son 2 round 3 round koparma roundları zaten. Yani üstünlüklerini sağlama roundları. Son 3 round yani elindeki bütün cephaneleri kullanacaklar rakiplerine karşı. Çünkü boksta önemli olan son roundlar, örnek vereyim son bir, mesela 3 round oynuyorsanız son 1,5 round altın değerin önemlidir. Çünkü zaten maçı kopartırsın. Genelde şöyle bir şey var. Bazen şunu görürüz. Rakipler son rounda 5 puan önde giren bir boksör bazen bakarsınız son 1,5 dakika rakibine maçı vermiş. Boksta bunlar var. Özellikle de boks yaptığın sürece örnek vereyim kaç round dövüşüyorsun? Nasıl söyleyeyim? 10 round. Ya 10 roundda onu korumak zorundasın. O disiplini. Hele de mesela öndeysen ne yapıyorsun? Bir panik havasına giriyorsun. Doğal olarak ne yapıyor? Panikliyorsun. Maçı kaybedeceğim gitti geldi derken pat yumruk almışsın. Bir daha almışsın. Bu sefer maçı kaybediyorum korkusuna yumruk sallamaya başlıyorsun. Daha çok yiyorsun. Bu sefer de doğal olarak maçı kaybediyorsun. Bunda önemli olan şu: her zaman disiplini elinden bırakmamak. Bıraktığın zaman zaten gidiyorsun. Örnek vereyim. Anthony Joshua ilk Andy Ruiz'le maç yaptığı zaman nasıldı? Hiç disiplinli değildi. Çok fazla onu küçümsüyordu. Belki Andy Ruiz'i maçı kaybetti. Ne zaman ki ikinci maça geldi, çok disiplinli, çok akıllı bir Joshua gördük. Maçta da ne yaptı? Hakkını verdi. Doğal olarak da maçı kazandı. Aynı şekilde burada önemli olan şu: Usyk Anthony Joshua maçında iki boksörün de kim daha disiplinli, kim daha konsantre olursa şu an ringin içine girdiğinde kim daha bu maçı çok isterse o alacak. Tabii ikisi de istiyor ama o anki atmosfer, o anki psikoloji, o anki konsantre, örnek vereyim. Bazen şöyle bir şey olur mesela insanın hayatında olur. Herkesin hayatında olur bu. Bazen insanlar ne yapıyor mesela? Olumsuz bir cümle duyduğu zaman Özbekistan Olimpiya Şampiyonu Bahadır Kalov hakkında ne düşünüyorsun? Pro boksuna şimdi dünya şampiyonu olabilir mi? Onunla ilgili konuşurum. Şimdi şöyle arkadaşlar, konum dağıldı. Nasıl söyleyeyim? Mesela insan normal hayatta da böyledir. Mesela olumsuz bir cümle duyduğun zaman hemen moralin bozul, kafan başka yerlere gider, o an neşen kaçar. Aynı bu şekilde örnek vereyim, ring etrafından Usyk ve Joshua'ya gelecek olumsuz bir tezahür var. Doğal olarak psikolojik etkileyebilir. Doğal olarak ringe girdiğinde de takılı da kalabilir. O yüzden her şey o anki atmosferde, örnek vereyim, kulakları ringin etrafına tıkamak, sadece antrenöre konsantre olmak ve ringde full konsantre olmak rakibine ve sonrası zaten elinden geleni yaptığı zaman
Yani maçtan zaferle neden ayrılmayacak? Ama dediğim gibi her boksöre her yumruğu vuramazsın. Örnek vereyim. Bundan önce belki Joshua'da, Usyk'te daha önceki videolarımda söylediğim gibi belki rakiplerine istediği yumruklara vuruyorlardı. Ama şu an ki birbirlerine istediği yumruğu vuramayacaklar. Çünkü ikisi de full konsantre, ikisi de full akıllı, zeki boksörler. Burada bakalım kim nasıl performans gösterecek. Bakalım maçı kim aldı? Campbell attı, Sonny Martinez maçını. Hutton. Campbell Hutton aldı maçı. Arkadaşlar boksta şöyle bir şey var. Boksta hani Joshua'ya da soruyorlar. Örnek vereyim. Sen gücüne dayalı maçı alabilirsin. İşte gücüne dayalı mı dövüşeceksin? Joshua da şunu söylüyor. Diyor ki güç olsaydı sadece diyor dünyanın en güçlü insanı diyor boksör olurdu. Dünya şampiyonu olurdu diyor. Yani bu işin özellikle de boksun kesinlikle tamam güçlü olacaksın, dayanıklı olacaksın. Bunlar olacak zaten. Ama bu işin bir yerde de güçle alakası yok. Burada önemli olan sadece o var olan örneklerin potansiyelini kullanmak, var olan yeteneğini, tekniğini kullanmak, örneklerin yumruklara hedef olmamak, yumruklardan kaçmak boksta önemli olan bu. Hep mesela ne diyorum? Ben ayakları iyi olmayan boksörleri sevmiyorum. Örnek vereyim esnek olmayan boksörleri sevmiyorum. Çünkü neden? Düz boks bir yere kadar bir yere kadar gidersin, bir yerde bitersin. Önemli olan esnek, ayakların çabuk, reflekslerin çok iyi. Mesela Joshua Usyk başarılı. Örnek vereyim Anthony Joshua başarılı veya başarılı boksörlerin hepsine baktığınızda onların gerisinde çalışma programları ne şekilde çalışıyorlar? Gerçekten çok farklı, çok farklı sistemlerde çalışıyorlar. Mesela bizim ülkemizde de çalışan boksörler var ama şu bir gerçek çoğu sıradan ne gördüyse onu yapıyor. Çok düz çalışıyor yani. Düz örnek vereyim. Sol sağ çıksa örnek vereyim. Hep buna alışmışız biz. Yani genel olarak öyle doğrusunu söylemek gerekirse ama biz biraz da farklı arayışlara girmemiz lazım. Farklı stil, farklı tarzda ringe çıkmamız lazım. Özellikle de bizim ülkemizde örnek vereyim bir stilimiz, örnek vereyim Türklerin bir stili, bir ekolü olması lazım boks ringlerinde ki biz de dünya ile yarışabilir hale gelelim. Mesela örnek vereyim bizim ülkemizde bir Joshua ile bir Usyk'le maça çıkacak bir ağır siklet neden olmasın? Bu zamana kadar vardı. Çok iyi ağır sikletlerimiz vardı. Sinan Şahmislan vardı. Ve birçok ama şöyle bir şey yani bunların korunması lazım. Bunların kaybedilmesi lazım. Örnek vereyim boks yaparken onların rahat ettirmek gerekiyor. Çünkü hepsi örnek vereyim Türkiye'de de birçok ağır siklet vardı. Gerçekten iyi ağır sikletler de vardı. Onlara belki özenle çalıştırılsaydı birebir özenle örnek vereyim özel bir antrenör tutulsaydı istediği ülkede başarılı ülkeler boksta başarılı ülkelere gidip iyi rakiplerle partnerlerle çalışsaydı şu an belki de Usyk, Joshua veya Fury, Wilder yerine bizim bir Türk boksör izlerdik. Ama ne yazık ki bazen olmadı mı olmuyor. Yeteri kadar eğer ki değer verilmiyorsa bir yerde spora doğal olarak biz de karşılığını göremiyoruz. Baş tahmini ne zaman başlar? Abi Özbekler çok başarılı. Biz niye başarılı değiliz? Joshua alacak bu maçı. Joshua kesin zorlayacak ama alacak inanıyorum. Erdal hocam Kadıköy'de iyi bir boks antrenörü önerebilir misin? Abdullah Dursun var. Özgür Sakarya. Bana göre Bahadır Calalov geleceğin dünya şampiyonu bana göre Bahadır Cacalov Özbekistan'dan çok. Şimdi arkadaşlar şimdi baktığımız zaman mesela dünyada Kazak Özbek boksu biraz olimpiyatlara baktığımız zaman olimpiyat şampiyonları çıkmaya başladı.
Şu var, Kazak boksu dayanıklı boksörler. Kazaklar, Özbekler güçlü ve dayanıklı boksörler. Doğal olarak da ringlerde örnek vereyim, başarılı Özbekler, Kazaklar aynı şekilde. Zaten Kazaklar, Özbekler birbirleriyle yarışıyor. Aynı şekilde Kübalılar. Ya Kübalılar başarılı olur, Kübalılar başarılı olmayacak diye bir şey yok. Çünkü Kübalılar boksu çok seviyor. Boksta eğleniyor. Boks yaparken Kübalılar zevk alıyor. Kübalıların rakiplerine saygısı var. İnsanlara saygısı var. Yani gerçekten mesela rakibine yenildiği zaman gülebiliyor Kübalılar. Yani çok normal görebiliyor yenilgiyi. Abi maç kaçta başlayacak? Gerçekten net bir bilgi verin. Şimdi şöyle bir şey. Campbell attı maçı tamam. Maxim Flo Barkun maçı tamam. Şimdi geriye 3 maç kaldı herhalde. 3 maç tam net bilgi yok ama bu maç 12-1 gibi başlar büyük ihtimal. 12-1'i bulur. Ben biraz daha geç söylemiştim. Beni takip eden arkadaşlar yine de 11-11.5 gibi ilk defa böyle bir şey gördüm. Bu maçlar yurt dışında oynanan maçlar genelde sabaha buluyordu ama ilk defa bu maç erken başlayacak. Anthony Joshua Usyk maçı. Gerçi bizim ülkemiz açısından iyi. Dediğim gibi 2 maç oynandı. 3 maç kaldı. Bakalım neler olacak. Dediğim gibi İlhan Halis 11.30 gibi ekranlar başında ol. Maçı kaçırma. Yani ben 3.5 dedim. Hatta 4 dediğim de oldu. Çünkü neredeyse 5'te 5.5'da 6'da maç izlediğimi bilirim ben. O yüzden ama bu maç erken başlayacak. Öyle görünüyor. Çünkü alt maçlardan 2 tanesi oynadı. 3 maç kaldı. 3 maçta bak ne kadar sürer? Bir saniye, saat 22-25, bir maç 11, yine 1-2'yi bulur. Yine bulur gibime geliyor. Avni maçı alır gibi. Tamam hocam sağ ol. Avni maçı alır gibi. Avni maçı başladı mı? Arkadaşlar şimdi daha doğrusu benim şey vardı. Biraz uzaklaştık daha doğrusu birbirimizden. Benim bir canlı yayında kitle vardı. Onları biraz ihmal ettim ama yeni arkadaşlar var. Yeni gelen arkadaşlar var. Bundan sonra maçtan sonra yarın akşam bunu maçı iyi analiz edeceğiz. Maçla ilgili konuşacağız. Önemli nerede örnek vereyim hata yaptı, nerede doğru işler yaptı boksörler. Bunların hepsini konuşacağız. Yani boksu anlatacağım. Boksta neler olması gerektiğini, boksta yapılması gereken veya yapılması yanlış olanları anlatacağım. Güzel bir canlı yayın yapacağız yarın akşam inşallah. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ukraynalılar boks avni rakibini elmacık kemiğini açtı. Kanattı. 4. round geride kaldı. Büyük bir ihtimalle o maçı alır. Rakibi nasıl, iyi mi? Rakibi iyi mi? Nasıl boksör? Geçen maç verdiği boksör hiç hoşuma gitmedi. Yani abi o çocuğu nasıl dövemedi, yenemedi, ben de hayret ediyorum. Yani çıkırıldım, duruyor zayıf. Yani geçenki maçı nasıl alamadı ben hayret ettim. Yani çocuk çok öyle ağam bir boksör değil. Hamlenin rahat alabileceği bir maçtı ama maçı kaybetti. Yani ben şok. Ben de anlamıyorum. Demek ki şöyle bir şey var. Yani bir yere kadar gidiyor. Bir yerden sonra gitmiyor. Benim dönemlerimde amatör yaparken iyiydi. İyi mücadele ediyordu. İyi savaşıyordu. Ama sonrasında Canelo Alvarez maçında kötü bir maç. Sonraki maçında kötü bir maç.
Yani Avni'nin normalde boksu bu değil, bak yine söylüyorum ben bunu. Yani ben onu boksunu yakından bildiğim için söylüyorum. Maçı izleyecek bir kanal var mı? Beleşten tabii ki. Ee, Yani ne oldu ben de bilmiyorum. Gittikten sonra hani son iyi bir antrenörle çalışıyordu. Meksikalı mı biriyle. Hani orada bir umut vardı. Hani dedik bir şeyler olur ama hocam Avni konuşmaya değmez. Cidden Joshua'yı konuşalım. Hocam Avni balon. Şimdi şöyle. Avni boksu para için yapıyor sanki. Ya şöyle, ben Avni'nin boksu ne için yaptığını söyleyeyim. Yani öncesinde bir isim için yaptı. Ben sana söyleyeyim. Bir isim için. Her bizim boksörlerin hep öyledir. İsim yapmayı sever boksörler. Sonrasında belki para da olabilir. Ona iddia etmeyeceğim ama şu bir gerçek. Avni'nin bokstan önce de durumu, ekonomik durumları iyiydi yani. Ben öyle biliyorum. Ama şimdi daha çok iyi. Demek ki para parayı çekiyor. Bu parayı bir biz bulamadık. Bizden hariç herkes buldu. İnşallah bir gün biz de buluruz. 12.30'da en geç başlar. Aynen öyle. Hiç gibi şey. Ha, arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Bu maçta dediğim gibi ikisi de birbirlerini izlediler, birbirlerini takip ettiler. Nereden nasıl yumruk vuruyor, ne yapıyor. Özellikle de emin olun bak Usyk ekibi Joshua'yı böyle her yaptığı roundu iyi dövüştü. Örnek vereyim belki Klitschko'yla belki de diğer dövüştüğü iyi boksörlerle ki maçlarına baktılar. Hepsini analiz ettiler. Nereden ne vuruyor, ne yapıyor, örnek vereyim, zayıf yönleri neresi, bunu oturup analiz ettiler ve ona göre zaten bir proje hazırladılar. Joshua'ya bakalım Joshua bu şeyi nasıl bozacak? Onların bu planını nasıl bozacak? O nasıl bir taktikle gelecek? İlk rounddan presli boks mu yapacak? Yoksa normal sakin örnek vereyim rutinde mi götürecek maçı? Bak maçı nerede var biliyor musun? Ahmet şeyde. Bak bu yorumları takip et. Yorumlarda görürsün. Arkadaşın teki bir şey, link gibi bir şey attı. Oradan izle maçı. Боятся оба человека, которые выходят. То есть это нормально, это подсознание организма, которое хочет сохранить. Maç Для тебя самый страшный соперник? Это я. It's me. Самый страшный соперник это я. arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben şunu söyleyeyim. Mesela В следующем году я bazen уже в боксе буду там. dünya şampiyonlarına, olimpiyat şampiyonlarına ve diğer boksörlere baktığınızda mesela hepsi zannetmeyin örnek vereyim. Herkes farklı çalışıyor. Farklı stillerde de çalışıyor. Mesela Kazaklar, Özbekler, Kübalılar şampiyon oluyor. Örnek vereyim. Ukraynalılar şampiyon oluyor. Ruslar şampiyon oluyor ama mesela insanların gördüğü sadece orada mesela ringde bir 3 round. Onun gerisinde yapılan antrenmanlar, verilen emekleri kimse bilmiyor. Mesela bizim milli takıma Kübalılar geldiğinde biz koşarken emin olun neredeyse bacağımız kırılacaktı. O kadar bizi koşturuyorlar. Böyle mesela örnek vereyim belki saatlerce koşuyoruz. Artık insanlar dayanamadı. Kamptan kaçmaya başladı. Hani Kübalılar olimpiyat şampiyon oluyor da kolayla olimpiyat şampiyon olmuyor. Emin olun çok çalışıyorlar. Çok koşu yapıyorlar. Özellikle de ayaklarının üzerine çok duruyorlar. Örnek vereyim çok tekrar yapıyorlar. Kübalıların zaten olimpiyatlarda dünyada başarılı olma sebebi şu. Ayaklarına çok tekrar yapıyorlar. Sürekli ayaklar, sürekli ayaklar. Doğal olarak örnek vereyim başarılı oluyorlar. Ayakları bu yüzden Kübalıların çok iyi. Aynı şekilde bakın Usyk ayakları çok iyi, çok esnek. Bunun da nedeni şu, çok esneklik çalışıyorlar ve çok farklı ayaklarını hızlı olması için çok farklı ayak hareketleri çalışıyorlar. Ben kendim birebir Ukrayna'ya kampa gittiğimde ben buradan biliyorum. Yani
bir ülke bir sporda başarılıysa emin olun sistemli çalışıyor, sağlam çalışıyor, akıllı ve bilinçli çalışıyor. Mesela bundan önce Kazaklar Kübalılarla kamp yapmıştı olimpiyattan önce ve o olimpiyatta birkaç tane olimpiyat şampiyonu madalyalar aldılar. Yani şu bir gerçek, iyilerle yaptığın zaman sen de iyi oluyorsun. Ama örnek vereyim, sen kendi seviyende biriyle maç yaptığın zaman aynı, sende bir gelişme olmuyor. Sen yine aynı kalıyorsun. Önemli olan şu, senden iyi boksörlerle partnerlik yapacak sana ki sen de iyi olacak. Neredeyse hani şunu derler ya, rakibin seni dövecek. Dövecek ki sen de bir başkasını yenmen için. Çünkü mesela biz mesela buradan Küba'ya gittiğimizde Kübalılara yumruk vuramıyorduk. Örnek vereyim. Her attığımızda kaçıyorlar. İşte yakalandılar neredeyse bizle oyun oynuyorlar gibi. Ama ne zaman ki biz onları yakaladık, sonrasında biz de aynı onlar gibi olduk. Neredeyse onları yenmeye başladık. Şu da bir gerçek. Boks artı çalışmak, akıllı çalışmak. Bunu Joshua yapıyor. Örnek vereyim, bunu Usyk yapıyor. Mesela Joshua'ya alttan yukarı baktığımızda kas kütlesi, vücudu çok fit. Mesela hani kas derken tam şeyde değil, böyle yani kalas gibi de değil. Örnek vereyim, tam fit bir vücudu var. Aynı şekilde Usyk'in de. Usyk biraz daha Joshua'ya göre bence kilosu yerinde değil. Biraz daha zayıf olsa, biraz daha Usyk için çok iyi olacak. Yani biraz daha daha hareketli olacak belki. Daha az yakalanacak rakiplerine. Ama bu Joshua'nın işine gelecek onun biraz da ağır olması. Çünkü onu yakalayabilecek. Zaten normalde Usyk hızlı bir boksör. Ama Joshua şu bir gerçek, bilinçli bir şekilde Usyk'in hızlı olduğunu bildiği için onu yakalamak için bilinçli bir şekilde kilo düştü ve bunun da örnek vereyim düzenli çalıştığını, sistemli çalıştığını ve rakibine iyi konsantre olduğunu, iyi odaklandığını söylüyor. Çünkü rakibimi diyor değiştirmedim. Önümde dövüşeceğim rakibim belliydi. Usyk ve ona kilitlendim. Bu yüzden diyor iyi bir antrenman programı geçirdim. İnşallah bakalım bunu göreceğiz. Nasıl bir performans sergileyecek merak konusu iki boksör. Usyk şunu söylemek gerekirse mesela Joshua ya da Usyk'e de baktığımızda ikisi de gerçekten birbirinden iyi iki boksör. Çünkü şöyle sempatikler ikisi de, örnek vereyim. Ben Usyk'i canlı canlı gördüm. Yani birlikte kamp yaptık. Örnek vereyim, Avrupa Şampiyonası'nda, Dünya Şampiyonası'nda Usyk'i biliyorum. Hiç değişmiyor. Bakışları yine aynı. Sempatikliği yine aynı. Ya gerçekten boksu Usyk'te, Anthony Joshua'da, Vasili'de, örnek vereyim Floyd Mayweather'da çok güzel yaşayanlardan. Biz de keşke, örnek vereyim, tamam bizim ülkemizde de güzel zamanlar geçirdik boksla ilgili ama spor mu yaptık, ne yaptığımız belli değil. Yani çok fazla sorun yaşıyoruz bu ülkede. Neden bilmiyorum. Yani ülkemizde de bir sıkıntı yok aslında. Burada sıkıntı yaratan bazı insanlar yüzünden böyle. Ama her şey nasip kısmet tabii. Nasibimiz neyse biz o kadar devam ettik boksa. Yani bundan sonra devam eder miyiz etmez miyiz? O şu an belli değil ama dövüşürsem de yine eskisi gibi formda hissediyorum kendimi, hiçbir düşüklük yok. Sanki 18 yaşında gibiyim. İyi bir teklif gelirse ben de boks ringlerinde dövüşürüm. Şimdi arkadaşlar, boks artı
çalışma. Çalışmadığın zaman bak ne diyor? Her seferinde Anthony Joshua çalışma. Çalışma. Çalışmadığın zaman iyi olabilirsin, tecrübeli olabilirsin, boksu iyi bilebilirsin, ligde çok rahat da olabilirsin. Ama çalışmadığın zaman kolların gitmez. Örnek vereyim, birinci hata yaparsın, ikinci hata gitmez. Örnek vereyim, önceden belki 3 kombine yapardın. 1-2 vururdun, 1-2 peşinden bir daha vururdun. Ve rakibini yakalardın. Ne olurdu mesela? Üçüncü nasıl söyleyeyim, puan olurdu. Rakibini yakalamış olurdun. Ama doğal olarak nasıl söyleyeyim, çalışmadığın zaman yapamıyorsun. Üçüncü hata yapamıyorsun. Mesela en büyük örnek kim bunun? En büyük örnek yakın bir zamanda maç oldu. Ugas'ta maç oldu. Manny Pacquiao. Pacquiao nasıldı? Pacquiao nasıldı? Şeye gitmiyordu. El ayağa gitmiyordu. Örneklerin birinci hata yapıyor. 2-3 gitmiyordu. Doğal olarak ne yaptı? Yenildi. Ama nasıl ki iyi bir antrenman, iyi bir çalışma programı geçirseydi benim şahsi fikrim Ugas'ı çok da rahat yenerdi. Çünkü Pacquiao o yeteneğe, o kapasiteye, o zekaya sahip. Ama işte çalışmadığın zaman doğal olarak belli. Buna girecek. Not really, do you know what I mean? Like the world title is nice, but this is about me beating the guy in front of me tonight. You know, just blocking these shots, landing my shots, and then we move on to the next one. I know the ambition is unification before moving up to heavyweight, but I guess that's something you've had to put to the back of your mind while you take care of business tonight, right? Yeah, as we said today, the only thing I need to do is beat this guy, and then we'll see what the world looks like on the other side of it. We'll get the job done. I'll ask you who's on your hit list after. Good luck. Thank you. Welcome back. So tonight, his first defense of his WBO title is a title he will very much want to keep a hold of. Is there a danger that he overlooks the opponent in this one, Roy? Yes, there's a very big danger because this guy's also undefeated. When a guy's undefeated, he has Teşekkür ederim kardeşim, bir bakayım. to break him. So Arkadaşlar dediğim gibi but if he can take it, now you got to dig deep into your toolbox to figure out how to break this guy. What are you thinking that you need to see from Lawrence Okolie? Is there anything that you need to see from him that Stadyum you haven't yet seen him prove full in the ring? çakalı. Çok büyük ilgi var yalnız maça. Çok güzel bir ambiyans. Çok güzel bir ortam. Gerçekten bu şekilde bir ambiyansla dövüşmek bence mükemmel olurdu. Mesela Avni dövüştü ama Avni dövüştüğünde stadyumda çok fazla kişi alınmadı. Şu ambiyansı yaşayamadı. Keşke böyle bir ambiyansta bir kez bile maça çıksan, ikinci kez çıkmasan da olur. Yani o ambiyansı yaşamak gerçekten herkese nasip olmaz. Mükemmel bir ortam, mükemmel bir boks hayranı kitle. Yani boksun bu şekilde dünyada ilgi görmesi gerçekten biz boksörlerin içinde önemli. Çünkü insan yaptığı spordan gurur duymak istiyor. Ben gerçekten dünyada boksun bu kadar popüler olması, bu kadar yaygın olması, sevilmesi beni de mutlu etmiyor değil. Belki ülkemde yaşıyorum ama mesela buradan gittiğimde İngiltere'de, Amerika'da, Almanya'da veya herhangi bir ülkede her yerde bu mesleği yapabilirim ve benim mesleğim, yaptığım bu iş her yerde geçerli. Usyk alır gibi geliyor. Arkadaşlar bana sadece şunu söyleyin. Tarafsız bir şekilde ben Usyk'ü tutuyorum veya Joshua'yı tutuyorum. Ne olursa olsun ben Joshua'nın almasını istiyorum veya ne olursa olsun Usyk'in almasını istiyorum diye kaç kişi var? Onları görelim bakalım. Hani koşulsuz bir şekilde hani ben kesinlikle Usyk'in almasını istiyorum veya kesinlikle Joshua'nın almasını istiyorum. Ben Usyk'i tutmuyorum veya Joshua'yı tutmuyorum diyen Erdal hocam aç artık bir salon. Bana da ders verirsin inşallah. Hocam kusura bakma. Kaçan yayın sunuyorum arkadaşlara yardım için. Usyk'in almasını istiyorum. Herkesin geneli Usyk diyor ama bir bakalım. Arkadaşlar maçı başlıyor. Ausley Hasan
Baksan Grove maçı başlıyor. Baysan Grove maçı başlıyor. Yine kemer maçı bu maç. Haberiniz olsun. Şimdi maç 3 maç bununla birlikte 3 maç tamamlanıyor. Bundan sonra 2 maç kalıyor. Usyk Joshua 2. roundda alır. Abi Canelo Plant için yorumun ne? Motherfucker onunla ilgili yorumum ben söyledim. Plant Canelo Alvarez için zor bir rakip değil ama son olaydan sonra işin rengi değişti. İki tarafta kızıştı. Çok canlar yanabilir bu maçta. Çünkü izleyebileceğimiz bir lig var mı? Bir lig var mı? Joshua arkadaşlar yorumları takip edin. Yorumlarda arkadaşlar size yardımcı olacak. Burada yapılan yorumları takip edin. İzleyemiyorum. Arkadaşlar Zamahşeri kıyamet. Bir defa daha paylaşır mısın? Orada bir şey paylaşmıştın ya, onu bir defa daha paylaşır mısın? Arkadaşlara yardımcı ol. Wolf yardımcı olabilir misin? Nasıl izleyebilirim? Beyler tam link paylaşamıyorsunuz. Yok şey geliyor. Ekoli'ye geliyor. Tam olarak buna yaz Google'a. Lawrence Okoli grew up in Stoke Newington, 3 miles south of the stadium. Took up boxing to lose weight. He was bullied at school, said he got picked last for sport. Never got into the football team. Darren, I know you know what that feels like. But he's Sonra ana menüye gel. in his athletic career around, and look at him now. Wow, look at him now. I mean, he's really fast-tracked himself to stardom. He had limited amateur experience, but he featured on the Great Britain Olympic side. He's rise to stardom has been fantastic. He's Kral, getting better. nasılsın? İyisin inşallah. Erhan Ardık. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Erhan iyiyim. Use his boxing skills, use his advantages more, and landing big right hands at ease now, whereas before he was crowded his face. I've been impressed with him, Todd. And Roy Jones Jr. joining us now. Ringside, we appreciate you being here. Arkadaşlar Ekoli'ye Dilan Prosovic maçı başlıyor. Pardon Ağustos demiştim ama yok. Ekoli'ye maçı. And again, to go back to when he was a 17-year-old, Roy, he weighed 240 Sağ olasın pounds at sizleri the age görmek of istedim. 17. Bizim şey var mı? Bir I'd say he's looks a little bit better now at the age of 28 than he did as a high school senior. Lawrence dediklerimi Okoli, tek tek yapın. nicknamed the Sauce, the WBO Cruiserweight Champion of the world. Bir kemer maçı daha geldi şimdi. Yendi Avni puanla. İyi güzel çok şükür. Yarın yensin artık. Çocuğun da psikolojisi bozuldu. Ona kaybediyor, ona kaybediyor. Yeter artık da yani. Artık birilerini yensin. Nedir yani o? It's all being brought to you courtesy of Mr. Eddie Hearn of Matchroom Boxing in association with Keddy Boxing. We're sponsored by William Hill.
Sağ ol, sağ ol. Wolfman sağ ol. İyi yayınlar, geleceğim abi. Tamam. Keyfine bak sen. Biz buradayız. Her zamanki yerde sorun yok. Ben bu arada yine bir kemer maçı. From England, Marcus McDonald, and from Italy, Matteo Montella. Bir saniye, geldim hemen şimdi. Gömleğini çok güzel Erdal abi. Sağ ol, teşekkür ederim. Yakışmış mı bana? Arkadaşlar, şimdi güzel Erdal hocam, nereden aldınız? Nereden aldım? Vallahi bilmiyorum ki. Hatırlamıyorum nereden aldığımı. Yani ya Defakto'dan almıştırım. Öyle bir yerden almıştırım. Elsuva. Yani bizim mekanlar belli, gittiğimiz yerler. Şimdi arkadaşlar uzun bir zaman görüşemedik. Tabii o zamandan sonra demiştim çok video atıp o arayı kapatacağım. Ve sonrasında da biraz gerçekten kendimi topladım ve videolar atmaya başladım. Çünkü şöyle bazen mesela Emre Beyli Başkan var mı link ya da nereden izleyebiliriz? Bir önerisi olan var mı? Yorumlara bakarsan yorumlarda bulursun, olacak. Şimdi şimdi şöyle arkadaşlar, nasıl söyleyeyim? Bazen hani bana ne derler ona, ilham gelmediği zaman konuşamıyorum. Boksu anlatamıyorum. Boksu anlatmam için mesela bir örnek vereyim, konuyu görmem lazım ve ona göre oradan ara ben onu türetiyorum. Zaten hani bir insan bir alanda bilgiliyse gerçekten o alanla ilgili çok konuşur. Aklına her şey gelebilir ama bilgisiz de takılıp kalır bazen. Konu boks olunca konuşulacak birçok şey var. Birçok şey oluyor. Mesela her zaman söylüyorum, mesela ne olursa olsun, bak Canelo'nun da her zaman bir lafı var. Ne diyor? Bir yumruk her şeyi değiştirebilir. Boksta belki önde de götürdüğün bir maçı son 5 saniyede bile kaybedebilirsin. Aldığın bir yumrukta knockout olursun. Yerden kalkamazsın, maç biter. Son gong sesi çalana kadar disiplini elden bırakmayacaksın boksta. Boksta şu var, yani mesela örnek vereyim. Gerçekten pro boksörler bize göre daha şanslı. Amatörlerin işi gerçekten çok zor. Çünkü sürekli 15 günden 15 güne maaş turnuva, kilo düş. İşte bizim işimiz gerçekten onlara göre daha sıkıntı. Prof'ta şöyle bir şey var. Örnek vereyim, diyor ki bir ay sonra maçım var. 2 ay sonra maçım var. Ona göre ne yapıyor? Ona göre hazırlanıyor. Rahat bir şekilde maçına çıkıyor. Ama bizde öyle bir şey yok. Bizde 10 gün sonra örnek vereyim maça çıkıyorsun. Bir 10-15 gün sonra bir maç daha. İşte kilo ne yapıyorsun? Kilo düşüyorsun. Son maç bitiyor. Kilo alıyorsun. Bir daha düş yap derken bizimkisi amatörlerin çok yorucu geçiyor. Ama profta böyle bir şey yok. Bence ben keşke prof yapsaydım. Bunu samimi söylüyorum. Usyk alır. Arkadaşlar herkes Usyk'in alacağına inanıyor. Bakalım nasıl olacak. Joshua yorulur. Ben Joshua'nın bu maçta çok fazla yorulacağını zannetmiyorum. Çünkü bence, benim şahsi fikrim, hayırlı akşamlar, ben kaçar hocam. Tamam Fatih hocam, görüşürüz. Şimdi şöyle, ben şahsen Joshua'nın bu maçta örnek vereyim, Usyk bir yerde onun istemediği boksör değil, bir yerde Joshua nakavt eder. Bir yerde bak dediğim gibi Joshua'nın Usyk istemediği bir rakip değil. Ama bir yerde baktığımız zaman benim şahsi fikrim
Joshua'nın istediği boksörlerden bir tanesi. Çünkü şöyle, Usyk kaçıyor, kaçak oynuyor. Örnek vereyim, rakibinde orta distans oynuyor. Bu şekilde rakiplere karşı da benim şahsi fikrim, duran rakiplere, pres yapmayan rakiplere karşı da Anthony Joshua güzel dövüşüyor. Ama Andy Ruiz maçında çok zorlandı. Zorlanmasının sebebi de şu: Andy Ruiz pres yapıyordu. Andy Ruiz bırakmadı. Sürekli yumruk atıyordu. Joshua bu şekilde boksörlere bozuluyor. Benim şahsi fikrim, örnek vereyim. Belki Alexander Usyk bu maçta prese dayalı boks yapsa belki farklı olur. Benim şahsi fikrim bu. Ama dediğim gibi bu hep bir teknik taktiktir. Joshua belki presli dövüşecektir Usyik'e karşı. Round başlar başlamaz belki kırışacaktır. Belki de belli örnek vereyim 8. 9. rounddan sonra belki o onu boğacaktır. Belki de onu bilmiyoruz. Ama şu an Joshua knockout eder. Joshua 4. roundda görmez. Yıldırım Usyk mi? Yıldırım Usyk mi derken ben şunu samimi söyleyeyim. Sanki Usyk Yıldırım'dan maçı alır gibi geliyor ama bilmiyorum. Benim şahsi fikrim. Çünkü Usyk akıllı boksör. Yani boks ayakları güzel boşalıyor. Mücadeleci. Yani bir boksta olması gereken her şey var. Ama mesela bir doğrusunu söylemek gerekirse, doğruyu söyleyelim. Bir Anthony Joshua vazgeçebiliyor. Bir Deontay Wilder vazgeçebiliyor. Doğruyu söyleyelim. Mesela Fury maçında gördük. Vazgeçtiği zaman kaybediyorsun. Çingene Kral hepsini yener. Yani gelmez demiyoruz. Ama vazgeçmediği sürece yener. Mesela İngiltere'de olan maçı Joshua vermez. Pardon, aynen, bence de mantıklı yani. Şimdi arkadaşlar, bir şeyleri doğruyu söyleyelim. Örnek vereyim. Burada her zaman söylüyoruz yani bu maç oynanacak ama bu maçta inşallah lobiler devreye girmez. Lobiler savaşmaz. Lobiler savaştığı zaman puanla bu maç biterse, doğrusunu söylemek gerekirse bu maç Joshua'ya gider. Ama şimdi gider diyoruz da belki de Joshua hakkıyla alacak. Hani kimse Joshua'ya verse işte maçı Joshua aldı ama hakkıyla aldı diyeceğiz belki ama örnek vereyim, Usyk performans olarak öndeyse yine Joshua'ya verilmezse biz şunu diyeceğiz. Nasıl ki bazen Canelo Alvarez maçında diyoruz, örnek vereyim şöyle yaptı maçta Kazak boksörün ismi aklıma gelmiyor. Onunla yaptığı maçtan diyoruz ki işte bu maç onun diyoruz. Aynı bu maçta onu diyebiliriz yani. Hafızalardan uzun yıllar silinmez. Maç ne zaman? Hocam artık Joshua'nın vazgeçme durumu kalmadı. Çünkü bir kere yenildi, bir daha olmasına lüksü yok. Yani yenilirse artık tam bir maç çizilecek. Aynen öyle. Şöyle ben Andy Ruiz maçı Joshua'yı tetikledi. Bence o yenilgi ona çok iyi geldi. Şöyle bir şey oldu. O yenilgiden sonra düştü ve ayağa kalktı. Bu sefer sağlam kalktı. Güçlü duruyor çünkü niye? Artık şunu biliyor. Çalışmadan kazanamayacağını bir kez daha iyi anladı. Tamam, bundan önce de biliyordur ama Andy Ruiz maçı ona şunu gösterdi. Hiçbir rakibin küçümsenmeyeceğini ve her rakibe aynı ciddiyette, aynı konsantrede çalışacağını Andy Ruiz ona gerçekten öğretti. En çok beklediğim maç Anthony Joshua Wilder maçı. Bence o maç güzel olur. O maç da güzel olur Wilder'la. Bakalım bir şeyi geçsin. Fury ile yapacağı maçı geçsin Wilder. Ondan sonra bakacağız. Onu konuşacağız. Maç kaçta bilen var mı? Maç kaçta arkadaşlar? Maç 1-2 bulur. Ben söyleyeyim. 1-2 bulur. Saat şu anda kaç? 11. Maç 2'yi ben yine dediğim gibi 2'yi 3'ü bulabilir bu maç. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Bak, bir maç 2 maç oynandı. Toplam 5 maç var. 2 maç oynandı. Yine bir maç daha oynanıyor. Bu maç da erken bitebilir. Ekoli'ye Dilan Krasovic'i knockout edebilir. Düşürdü şimdi.
No, he's not. He's not okay. One more good shot like that before the round over, he'll go down again. Coley's got the right hand. Oh, çok güzel. Big Çok güzel bruising bir tane right hands. And what's open is right uppercut. That's what's open. He blocked it though. Oh, Krasovich make it out of the round. Dizon'da maç verecek normalde. Sky Spor ücretsiz veriyor diye okudum dün bir sitede, doğru mu? Yok. Ücretsiz yok arkadaşlar. Bu maçlar ücretsiz olmaz. Böyle bir şey yok. Çünkü hep ücretli. Dizon'da, Sky Sports'ta hep ücretli. Fury vs Wilder maçı neden Fury bu kadar favori? Wilder daha istekli. Wilder'ın alacağını düşünüyorum. Ya bu maçta Wilder sürpriz yapabilir. Ben de aynı düşünüyorum. Fury'nin şu var, yani bu kadar özgüvenli konuşması, işte diyor ki ikisini de diyor işte bu maçla ilgili elimi kolumu arkaya bağlar, ikisini de yenerim diyor ama yani boksta öyle bir şey yok. Houston veriyor, normalde kaçak ama açmadım bir. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Boksta kral geçenki kartta kaç maç var biliyor musun? 2, 4, 5 maç var. İkisi oynandı, şu an üçüncüsü oynanıyor. Maçı az gel. Hocam gece 2'de boks maçı var, sabah 6'da UFC maçı var. İkisini birden izleme imkanım yok ama ben boksu izleyeceğim. Boks izle yani, boks farklı bir dünya. Yani UFC ayrı, boks ayrı. Şimdi kaçak yayınları kesinlikle tavsiye etmem. Ne gerek var? Kulağına girmeye para ve izle, yoksa da izleme. Şimdi arkadaşlar parası olan arkadaşlar var, olmayan arkadaşlar var. Yani doğal olarak onlar da ücretsiz izlemek istiyor. Bu kulaklığına girer mi bilmiyorum ama yani nasıl olur orası bilmiyorum. Maç kaç dakika başlar? Maç dakikaya başlamaz çünkü maç 2'yi bulur, 1,5-2'yi bulur bu maç. Bu maç erken biterse sonrasında iki maç kalıyor. Bu maç erken biterse maç erken başlar ama yine işte maç erken bitse bile onların bir hazırlık dönemi oluyor. Isınma işte lapa mapa. Ne zaman onlar kendilerini hazır hissettikleri zaman işte onlara uyarı gidiyor, işte diyor ki hazır mısınız? İşte diyor tamam diyor, işte o zaman onlar da ringe doğru yürüyor. Bir saniye şu yorum okuyayım. Bir saniye. Hocam UFC'nin başkanı Dana White kaçak yayınlardan nefret ediyor ve hakkını savunuyordu, sonuç demek veriyor. Aynen öyle. Maç linki var mı arkadaşlar? Yatırdı. Dilan Krasovic yattı. Alttan yatırdı Dilan Krasovic. Kolye. Maç bitti. Arkadaşlar 3. maçta bitti. 2 maç kaldı. Eubank ne alemde hocam? Eubank hazırlanırdır. Eubank Sky Sports TV nasıl yapılır? Nasıl yapılır değil. Sky Sport Box Office'e gireceksin. Oradan canlı bir şekilde izleyebilirsin maçı. Orada iyi olacaksın. Zaten Joshua'nın maçı önde çıkar orada. Girdiğinde görürsün. Sky Sports Box Office yaz. Oradan görürsün. Utku Kur, İngiltere VPN'i kullanarak daha kolay yayın bulabilirsiniz. Kaç maç kaldı? 2 maç kaldı. Bu maçta erken bitti. 2 maç kaldı. Anthony Joshua için kazanan ne kadar para alır? Bunları artık ne kadar alır bilmiyoruz. Biliyorsunuz onlar milyonlarla oynuyor. Yani bu arada abone olmayan arkadaşlar da varsa abone olsunlar. Yarın akşam canlı yayın yapacağız bu maçla ilgili. Hep bir anda girelim, bildirimleri açsınlar. Çünkü biri ileriden biri geriden gelmesin. Yine 10 gibi canlı yayın olacak. Yarın akşam ben açacağım. Anthony Joshua Usyk maçını değerlendireceğiz birlikte. Sizin yorumlarınız olacak. Benim yorumlarım olacak. Benim açıklamalarım olacak.
Erdal hocam siz şu an nerede The izliyorsunuz? body shot span Krasovich round. Dizon'da izliyorum ben. Hey, you guys are fighters. You can laugh this off, but I'm telling you right now, if a 6'5", 200-pound man Dizon hit yayın me in the diyor. rib cage as hard as he could like that, I would have never gotten it. Well, you wouldn't have been in there in the first place. Hocam Joshua şu an boks için ideal fiziğe geldi mi? Çünkü 115 kilogramdan 107'ye 108'lere geldi. Geldi yani o şöyle olması gereken kiloya geldi. Yani onun kendini iyi hissettiği kiloya düştü. Ve bence şöyle Usyk 10. roundda KO ile kazanacak. Berkecan bildi. İnşallah. İnşallah Berkecan. Bakalım ne olacak. Yani senin gönlündeki neyse o olsun. You know, he is an aging fighter. He's done an awful lot. And now would probably be a good time for Lawrence Okolie to face him. Ladies and gentlemen, referee Steve Gray calls a halt to this contest. The official time of the stoppage, 1 minute and 57 seconds of round number 3. Your winner by knockout. He's still undefeated and still Peki hocam sizce Joshua'nın yumruk gücünü azalmış mıdır? Vallahi bilemeyeceğim onu. Yo gücü azalmamıştır. Öyle bir şey yok. Yani şöyle bizde şöyledir arkadaşlar. Kiloyu düştük. Mesela 17 zaman vücudun zaten bir anda enerji dolar. Zaten kiloyu düştükten sonra normal yemeğini yiyor. Yani vücudun zaten hemen enerji doluyor. Hocam maç ne zaman başlıyor? Those guys don't allow you to make mistakes. There are a few mistakes that he's still making, and I can't call him out because that's not my job. But you want to tighten up a few more things before you challenge those other champions. Yeah, I agree with that. Arkadaşlar maç 3. maç bitti. 5 maç 4. maça giriyoruz. Bir dahaki son maç doğal olarak maç kaç gibi başlar? Maç 12 biri bulur. Yine benim dediğim gibi şey yapar yani. Benim dediğim saatlere gelebilir. Granddaddy of them all, as they say, Anthony Joshua Alexander Usyk for the World Heavyweight Championship. Anthony Joshua Ruiz maçından sonra gerçekten çok bilendi. Povetkin maçında da, Pulev maçında da çok iyiydi. Ama ben Joshua'nın ezdiği fakat şimdi bakalım Usyk'in yenilmezlik serisini bozabilecek mi Joshua? Joshua Usyk de Joshua'nın elindeki bütün kemerleri alıp ülkesine dönecek mi? Gerçekten eğer ki böyle bir şey olursa Usyk için çok Joshua için çok üzücü. Çünkü düşünün elinizde bir sürü kemer var. Bir anda bütün kemerleri alıp geri dönüyor. Usyk ülkesine götürüyor. Gerçekten bu hiçbir boksör için hiç normal bir an değil. Gerçekten hani Usyk de bunu zaman zaman diyor. Hani şunu diyor, kel kafalı birisi geldi Ukrayna'dan, bütün kemerleri aldı gitti. Örnek vereyim, alıp gidebilir diyor. Bence diyor, ben diyor Joshua'dan daha rahatım diyor. Çünkü diyor benim diyor örnek vereyim bir kemeri var, onun 4 kemeri var diyor. Yani onun da bu şekilde açıklamaları var. Thank you. Very big. Yeah, I know, very big. I get what you mean, sir. Very big shoes, but you know, I try my best to fill them. Well, I tell you what, if you're going to take his seat, we need to know, can you flow like Roy? Nah, but I punch a lot harder than Roy Jones does. All right, let's talk about Lawrence Okolie and that big win there, because obviously he's got big punching power, Tony. You wanted to see a knockout, and you got it even earlier than you expected. Joshua fazla direnemez. Çok ağır bir adam. Bir saniye, Joshua fazla direnemez. Çok ağır bir adam. Zorlanmadan alması gerekiyor Joshua. Hocam bence maç TKO ile bitecek. Bir saniye. He's finished. He cannot possibly get up from that.
We haven't seen nothing new from Lawrence Okoli tonight. What we've seen is another demonstration of immense power in the cruiserweight division. Hocam şu YouTuber kardeşleri iyi bir döven boksör çıksa iyi. Kim bu YouTuber kardeşler? YouTuber kardeşler ki. When he hits him at the end of the second round, he goes back and he laughs at him, he smiles at him. He literally lets him off the hook because it's like a lion. It's got its prey. It knows it can't go anywhere. You know, I'm coming, I'm going to get you. And that's what he done in that second round. So Dillian was spot on with saying a little bit more patience. Yeah. But he knew he had him. Şimdi bak arkadaşlar, maçların arasında çok bekleniyor bak. Maçların arasında çok beklendiği için maçın nasıl söyleyeyim zamanı uzuyor. Mesela örnek vereyim. Tamam 5 maç var. Örnek vereyim. 3'ü tamamlandı ama aralarında çok bekliyorlar. Beklemeseler örnek verin bu kadar beklemeyip hemen boksörler gelse peşinden maç biter bitmez belki daha kısa başlayacak ama dediğim gibi bu şekilde olunca maç süresi uzuyor. Mesela bazı arkadaşlar için bu maç bilir 3'te 3.30'da başlar 4'te başlar siz yine de erken olun dedim ama bu maç yine de en kötü biri bulur gibi geliyor bana. Biri bulur, ikiyi bulur mu orasını bilmem. Ama şöyle maç 12 round üzerinden olduğu için maçlar o şekilde hesapladığın zaman doğal olarak yine benim dediğim saate gelebilir maçlar ama ne olursa olsun beni takip eden örnek vereyim arkadaşlar mutlaka ve mutlaka 12.30 1 gibi ekranları başında olsun 12.30 gibi yani televizyonun başında olsun yoksa maçı kaçırır. Bence canlı izlemek her zaman daha zevkli, anlık izlemek. Çünkü maçtan sonra izlediğin zaman doğal olarak bir anlam ifade etmiyor. O an ne olduğuna tanık olmak, o an maçın seyir zevkinin nasıl olduğuna tanık olmak bence daha iyi. Bakalım burada da göreceğiz nasıl bir maç olacak her iki boksörün maçı. I think the Bridgerweight division is something Lawrence would be perfect for. You know, the Bridgerweight division. Does anybody really want to fight at the Bridgerweight division? It's not that they're going to have to, Kate. I mean, if Alexander Usyk isn't successful tonight, that's the next step. That's where he's going. That's where Lawrence Okoli's going to end up going. There is a division for guys who aren't quite cut. Arkadaşlar mesela bir saniye hocam sesi kapat da görek maçı ne zaman? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela siz Usyk ve Joshua'ya mesela ne görüyorsunuz? Hangi özelliği sizi daha çok etkiliyor? Örnek vereyim vuruş gücü mü? Yaptığı görsel boks mu? Yoksa zamanlamayı iyi mi ayarlıyor? Yoksa örnek vereyim etkili atakları mı? Neyi örnek vereyim sizin daha çok hoşunuza gidiyor? Bunu açıklayarak anlatın. Fenerbahçe'de kaçak yayın yapanlar var. Joshua Usyk canlı yazın. FB'ye. He's at a height where cruiserweights are, you know, 6'4", 6'5", whatever he is. He's long, he's got a long reach, but he has explosive power, and he has one punch power in that right hand. I agree. You know, sparring with the likes of Joe Joyce, numerous heavyweight, Daniel Dubois, all the big guys heavyweights, they all say he hits very, very hard, and he's hard to deal with. And as Dillian said there, you know, he's going to be a problem when he finally steps up. I just feel the bigger guys in the division, when they get hold of you, they wrestle you. Usyk çevik ve hız. Anthony Joshua'daki vuruş gücü kombinasyonlar. Hocam Usyk %100 hocam Usyk 100 kilogram oldu. Bu kilo onun hızını bence azalttı. Bu ayak oyununu yapmasına zorlaştıracak. Bence de aynen öyle. Emircan Küçük sana katılıyorum. Usyk çok ağır bir adam. Kesinlikle ayak uyduramaz Joshua'ya. Yo Usyk ağır değil ama şu anda Joshua'dan daha ağır kalacak çünkü biraz da onda kilo fazla benim şahsi fikrim. İlk sayı yakalarsa Usyk kazanabilir. Ben zannetmiyorum. Puanla
he's managed his Usyk işi maneuver. çok zor. You know, he trained hard Emre for Öz. the fight, but Puanla they've işi got styles where they don't Usyk'in really want to win the işi same çok way a zor. champion would. So I can't get Ahmet my shots up Kamçoğlu the same way, but 4 round Usyk you know, we fişini çeker Anthony Joshua. Bakacağız maç ne zaman hocam. Maç 12.30 gibi başlar. Bir dost. Sen hoş geldin bu yeah, arada. that's the main thing. Patience. Shane even saying, why are you throwing the 1-2? So you know, you have to build them because they have grown a reputation, and then secondly, when they're in the ring, they can feel the shot, so they instantly go into like sort of like a startled mode where it's hard to Sırada find kaç the maç next one, var? so I have to be more selective. I'm gonna Son- get back to drawing son board iki and maç. we go and hope I can get the next one done Son in one 2 round. maç zaman şerif. Özgür Joshua alır. Bakalım. Maçı nerede izleyeceğiz başkan? Sky Sport Dizon'da izleyebilirsin. Usyk knockout etme ihtimali sence kaç hocam? Knockout yok. Emre Öz, ben zannetmiyorum Usyk'i knockout edecek. Çünkü Usyk daha önce bir knockout'la karşılaşmadı yani. Usyk dayanıklı bir boksör. Ben Usyk'ten boksa sürprizler vardır ama ben Usyk'in knockout olacağına inanmıyorum çünkü Usyk dayanıklı. Bunda benim aksine Joshua'nın ters bir yumruk alırsa düşeceğine inanıyorum. Bilmiyorum yani bana katılan vardır, katılmayan vardır. Yunus Kalkan, kral adamsın Erdal abi. Sağ olasın Yunus Kalkan. Yunus Usyk Loma ile çalışıyor. Aynen öyle yani. Var mı? Şimdi maç ne zaman başlayacak? Maç 12.30 biri bulur. Çünkü maçların arasında çok ara veriyorlar. İşte röportajlarda, şunlarda, bunlarda boksörleri konuşuyorlar. Usyk dayanıklı ama Anthony Joshua da fena vuruyor. Şimdi şöyle, doğrusunu söylemek gerekirse Anthony Joshua bazen çok sert kombineleri var böyle ikili üçlü. Yani onu vurduğunda da rakiplerini çok sarsıyor. Ama şöyle bir şey var. Usyk gözleri çok iyi. Her yumruğu Usyk'e vuramayacak Anthony Joshua. Yani bu maç belki Anthony Joshua da şunu diyor zaten. Bu zamana kadar karşılaşacağım en zor rakiplerimden bir tanesiyle karşılaşacağım diyor zaten. Bunu kendi de itiraf ediyor. Usyk bugün uykuya dalar. Yok ben zannetmiyorum. Usyk aynen hocam knockout olursa Joshua olur diyorum ben. Aynen öyle Emre Öz. Anthony Joshua'da kas gücü var. Hocam ondan dolayı mı güçlü vuruyor? Aynen yani hem kas gücü var hem de bunlar kendilerine bakıyorlar. İyi biçmeleri yani her şey çalışmaları. Boks artı çalışmak. Çalıştıkça dayanıklılığın artar. Çalıştıkça gücün artar. Yani her şeyin artar. Boks dediğim gibi boksta kendini geliştirmek istiyorsan çok çalışacaksın. Bizde saat 00.15'te sizde. Aynı o civarlarda başlar. Ultet Sino başlayacak. Şimdi arkadaşlar son iki maç ondan sonra başlayacak. Joshua mı yenilmesi daha heyecanlı, adrenalin oluyor. Erdal hocam ben izliyorum. Ya Joshua'nın yenilmesi insanlarda şok etkisi yaratır işin açıkçası İngiltere'de ama şu da bir gerçek, karşısında Usyk var. İnsanlar çok da görmez, yetenekli ama ben buradan şu bir gerçek içime mi ne oluyor bilmiyorum. Sanki Joshua bu maçı alacak gibi geliyor bana. Benden aynı fikirde olanlar vardır, yoktur orasını bilemem. Onur Arslan, ben de boksçuyu merak ediyorum, izlemek istiyorum. Bulamıyorum bir türlü kanal abi. Sky Sports Dizon'dan izleyebilirsin. Usyk 11. round gibi KO yapabilir. Anthony Joshua'nın yakıtı bittiği zaman. Zaman şöyle güzel bir yere değindi. Anthony Joshua'nın bu sıkıntısı var işte. Yani enerjisi bitiyor. Bittiği zaman da doğal olarak Usyk'te şu var. Usyk'te devamlılık var. Son 12 round'un son bir dakikasında bile Usyk çok yumruk sallıyor. Elindeki bütün cephaneleri kullanıyor sonuna kadar. Anthony Joshua alır diye düşünüyorum. İçime doğan benim şu.
Anthony Joshua alır ama şu bir gerçek, performans açısı performansları belirleyecek. Yani burada onların yani ringde galip ayrılmasını sağlayacak tek şey performansları. Bakalım kim daha iyi olur. Usyk pat mı vuruyor? Yok, Usyk nokta vuruyor. Yani nokta puan alır. Çat diye vuruyor. Aynı şeyler gibi, Kübalılar gibi. Mesela bekliyor. Kübalılar ne yapıyor? Oynuyor. Bekliyor. Boşalıyor, çat vuruyor. Çarpıyor yani. Vuruyor. Hocam bence maçta KO yaşanabilir. Çünkü Joshua, Usyk arkadaşlar We saw him in against Tyson Fury, and he gave Tyson Fury a tough kim night, daha right? zeki, Are Anthony you Joshua, motivated Usyk to mi? have a better evening against him than Zekilik Tyson Fury konusunda did? şöyle, akıl konusunda bence Joshua ama kurnazlık, zekilik konusunda da Usyk olabilir bence, şahsi fikrim. Yani öyle, Usyk çok kurnaz bir boksör. Ama Anthony Joshua çok akıllı. Yani ringde dediğim gibi aklını kullanıyor ve rakibini kendine bazen iyi uydurabiliyor, iyi oyun kuruyor. Ama dediğim gibi bazen de maçı koy verdiği zaman hepsi bitiyor. Eğer puanlama giderse Usyk full kombine yaptığı için puanlamada Usyk yenecek. Çok adam çok, hatta bir saniye kombine Usyk yenecek çok adam çok, hatta kimse konu Usyk geçemez. Aynen öyle. Puanlamada Usyk alır, onu söyleyeyim. Hayır. Hocam sizce gelmiş geçmiş en iyi ağır boksör kim? Şimdi arkadaşlar sence gelmiş geçmiş en iyi ağır siklet kim? Yani dünyada birçok ağır siklet var. Örnek vereyim Muhammed Ali Clay, Mike Tyson. Örnek vereyim Kübalı'da bir sürü ağır siklet var. Dünyanın birçok yerinde. Şimdi kameraların karşısına çıkarılmış, örnek vereyim televizyonların karşısına çıkarılmış ağır sikletler var. Bir de gelip planda bırakılan, ismi köreltilmiş, ismi duyurulmamış, belki birçok kaliteli boksör var. Kendi ülkesinde takıma girememiş, birçok sorunlarla yaşamış. Hani biz dersek ki şu dersek olmaz, ama şu anda bildiğimiz kadarıyla Muhammed Ali Clay var. İşte Ottanier Solis, örnek vereyim Klitschko'lar ve birçok boksör var ağır siklet. Yani şu anda Muhammed Ali Clay, Mike Tyson gözüküyor dünyanın en iyi ağır sikletleri, ama mesela Evander Holyfield var, Lennox Lewis, birçok boksör var. Abi 45 kişiyiz. Joshua nasıl şu an? Joshua bence iyi. Kimi destekliyorsunuz bu maçta? Valla ben bu maçta tarafsızım. Doğruyu söyleyeyim. Bak samimi, içten kalpten söylüyorum. Ben bu maçta tarafsızım. Çünkü Joshua'yı da seviyorum. Ufuk'u de seviyorum. Ufuk sempatik, komedyen bir adam. Joshua iyi birisi, sempatik, iyi birisi, iyi niyetli birisi. Doğal olarak benim için ikisi de aynı. Ben burada gerçekten tarafsızım. Bunu tüm kalbimle söylüyorum yani. Beyler maç daha başlamadı. Ömer Yılmaz atar mısın? Arkadaşlar Do you expect to be treated fairly by the WBC and get the shot when you should do? I don't expect anything buyurun kickboxing is. arkadaşlar. 4 maçta Brilliant. I understand hocam that. avni Alright, maçı so listen, we've keyif seen vermiyor. Lawrence Okolie, Abi big şöyle knockout. That does yani wrap up our şöyle bir undercard, şey which söyleyeyim. means Avni'nin that artık there's only şöyle the bir main şey yapması event, lazım. which Ben remains açık Anthony konuşayım. Joshua Avni böyle against Alexander Usyk, the biraz unified rahatladıktan heavyweight sonra bir championship Küba, of the bir world. Ukrayna veya bir Alexander Usyk Özbekistan, tore apart the Kazakistan, field at cruiserweight. buralara He gidip cut burada out, bir though, boks yapması to lazım. win O big in the oradaki heavyweight division. atmosferde, We're oradaki giving you a quick istekli reminder that insanların home içine, tonight's boksa broadcast heyecan is duyan, also available for işte you boksta bir in şeyler Spanish, yapmak so you isteyen can go to the insanların Zone içine app and girip find the Spanish language oradan option, tekrar which is on the bulunduğu schedule. yere So gelirse para los que quieran, emin olun la çok daha iyi transmisión de şeyler esta noche yapar. también la pueden Çünkü ver şöyle en español. Vayan bulunduğunuz a la ortam sizi aplicación de tetikleyecek. DAZN y Yani busquen la boksa opción tetikleyecek. de Küba'ya español que gittiğiniz está en zaman la pantalla de boks programación. Okay, boks yaparken muy bien, zevk señoras y alıyorsunuz. señores. Neden? Alright, Her whether you yer want to watch boksör. it in Spanish or in Küba'da English, her the yer fight you boksör. tuned in for Örnek tonight vereyim. is Anthony Eski Joshua against üskü bir Alexander salona Usyk for gidiyorsun, the bir unified bakıyorsun heavyweight olimpiyat şampiyonu championship adam of the world. paspas It is a yapıyor. hugely defining Yani fight in the division, and for both bakıyorsun men's her careers, yerden the boksör pressure is fışkırıyor. already swirling. Arkadaşlar maç başlamadı.
başladığı zaman haberiniz olacak. Hocam gör artık 4 maç kaçıncı rounda veya başladı mı? Şu an Usyk'in gösterileri var. Joshua'yı gösteriyor. Maçlarını gösteriyor. Geçmişteki maçlarını gösteriyor. Ömer bizimle eğlen misin? Alexander Usyk, beware this dangerous boxing mind. An unpredictable agent, threatening to tear through the heavyweight division. Mesela kaç kişi şeye inanıyor? Usyk'in veya Joshua'nın knockout edeceğine. Yani tek bir isim. Usyk kesin knockout eder veya Joshua kesin knockout eder diyen kaç kişi var bir görelim bakalım. Hani kesin net Usyk'ten ben knockout bekliyorum veya Joshua'dan diye. Joshua kesin knockout eder. Dur bakayım. Bir. Very warm welcome to you to Tottenham Hotspur Stadium. It doesn't look half Arkadaşlar, bad, does it? A packed arena of over 60,000 filling the stands bu maçta tonight with kolay British kolay fans turning knockout out in çıkmaz. force. Bence de Hoping to öyle see Anthony geliyor. Joshua defend his WBA, Bence de WBO, öyle and geliyor IBF ama belts against the belki former cruiserweight king Alexander Anthony Usyk. Joshua This fight knockout is eder. Joshua Olympic KO. gold medalist versus Olympic Knockout. gold medalist. We are going to send you down to Chris Lloyd, who is with the manager of Alexander Usyk. Thank you, Kate. Yes, Alexander Krasik from K2 Joshua Promotions, alacak. voiced by Alexander Usyk's side. You spoke to me at breakfast this morning. I said, how are you feeling? And you said tonight will be easy work. Still feel the same way? Joshua alacak. I still feel the same way. You Luis, know, for me, hocam being bence here roundlar in front of knockout olmayabilir. 60,000 people İzlemeye is, maçını difficult even to Joshua alır. But for Usyk, Joshua it's knockout different. eder. He used to, Joshua knockout edenlerin sayısı fight çok on the ama other Usyk fighter's territory. eder diyenlerin yok. So he enjoys Şöyle amatörce being düşünce under the Anthony public. Joshua knockout yapar diye geliyor. He will just walk into the ring. Bakın He will start arkadaşlar, the fight and bak do zaman what şerif his kıyamette trainers ask him to do, boksu iyi bilenlerden what he usually used to do. yani boksu And I think iyi okuyan bir isim. Burada yorum yapan arkadaş o benim kanalıma baştan beri yorumlar yapar, sürekli etkili yorumlar yapar. Gerçekten iyi bir gözlemci. Tespitleri çok güzel. Bakın Joshua ile ilgili şunu söyleyeyim. Usyk'in siz hiç kolay kolay böyle düştüğünü gördünüz mü? Yok. Ama Joshua Andrew Ruiz karşısında düştü ve birkaç boksör karşısında çenesine yumruk aldığı zaman düşebiliyor. Güçlü vurabilir. Joshua knockout etmez demem. Tutturursa belki Usyk de knockout olabilir. Hani belki ilk knockout'unu burada alır. Ama şu bir gerçek. Usyk hani bizim Joshua bizim Avni gibi aldığı zaman uca düşebiliyor. Yani etkiliyor yumruk onu. Hani kafa olarak örnek verin bir GG gibi, bir Canelo Alvarez gibi, bir Lara gibi veya örnek vereyim onlar kadar böyle dayanıklı değil. Bazı boksörler var. Hani ben kendimden örnek vereyim. Çok şükür buradan yukarı Allah bana bir güç vermiş. Buradan yukarı ne kadar yumruk yersen yiyin çok şükür bir şey olmuyor ama alttan yediğim zaman örnek vereyim kesilebiliyorum. Rövanşı var mı bu maçın? Aynen Andrew'un knockout olacağı tam tersi. İşte onu diyorum yani çünkü şu var yani doğrusunu söylemek gerekirse düşüyor Joshua düşüyor yani. Bu bir gerçek. Ruiz maçıyla baz almamak lazım bu atı o zaman ama bir orada şikayet vardı bence atarım. Var rövanşı. Rövanş varsa tamam. Kaç maç anlaşmamız zaman şeri? İki maç mı? 3 maç mı? Beraberlikte 3. maç olacak mı? Well said. I'll let you get back to Alexander and all the best to your man tonight. Thanks, Alex. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Chris Lloyd. As you can see, the fans already 2 maç. waiting for Tamam. tonight's main Hocam event. bu çene sağlamlaştırma imkanı var mı? Yoksa sadece doğuştan olması gerekiyor. Şimdi şöyle arkadaşlar sen nereni güçlendirmek istiyorsan çeneni mi kolunu mu yani tabi doğuştan Allah vergisi bir dayanıklılık olacak ama örnek vereyim sen de çeneni çalıştırırsan tabii ki çenen de güçlenir. Yumruk alırsan bir şey olmaz. Örnek vereyim ben boynumu güçlendirdiğimde yüzüme yumruk yediğimde bir milim boynum geri gitmiyor yani güçlü olduğu zaman her şey çalışma.
Çalışacaksın. Boks artı mesela nereye zayıf? Bak mesela benim alt zayıf. Mesela Usyk sarılınca çabuk toparlanıyor ama Anthony Joshua 3. roundda toparlanmak için harcıyor. Aynen öyle. Ben yani işte Joshua'nın her şey var. Güçlü vuruyor. Örnek vereyim. Her şey var ama dediğim gibi vazgeçebiliyor bazen. Örnek vereyim. Ölü gibi ringde durabiliyor bazen mesela bitmiş bir şekilde bu şeyleri mesela hani şöyle bir 12 roundu zor çıkartırmış havası veriyor ringin etrafındaki insanlara. Yani Joshua'nın o sıkıntısı var. Bir de yumruk aldı mı bir titriyor yani. Dizinin üzerine çöküyor yani. Bir de o sıkıntısı var. Net sonuç Joshua tartışmasız alır. Link atmıyoruz. Rus kökenliler sağlam oluyor biraz. Aynen öyle. Hocam bence ilk roundun son projelere giderken boksörler yüzce aşağı çıkacaklar. Sence biliyor musun maç ne zaman başlıyor öyle mi demediğine bakıyor yani. Arkadaşlar şimdi şöyle bakın. Bu maçlar dediğim gibi normalde hep geç başlıyor. Bak bugün de bak neredeyse işte bilmem kaç dedi saat 23:29. Hala yine maçlar var. Bakalım ne kadar uzatacaklar maçları. Hocam kaçıncı maçta şu an bilgi verir misin? 3 maç oynandı, 2 maç kaldı benim bildiğim. Ekoli oynandı, Maxim oynandı, Campbell Attın oynandı, Chris'le Kalyum'un maçı oynanmadı benim bildiğim. Geniş özetini yarın mı verecek? Aynen öyle, yarın verir Fatih Yılmaz. Şimdi yarın 10 gibi canlı yayın yapacağım. 10 gibi boksörlerle ilgili yine benim ön analizim olur. Video paylaşırım. Yarın da sizde soru cevap şeklinde yapacağım. Boksörlerle ilgili siz burada kimin nerede hangi hatası olduğunu söylersiniz. Oradan konuşuruz. Abi maçı nereden izleyeceğim? Sen verecek misin? Ben maçı anlatacağım. Benim maçı verme şansım yok. Çünkü yasak. Başkan yayın devam mı? Yayın devam. Hocam ben boks maçı izlerken oturamıyorum. Heyecandan ayakta izliyorum. Demek ki sen boksu çok seviyorsun. 15 TL'ye satın aldım biz ondan. Ucuzmuş. Aynen öyle. Ucuz. Sağ ol var bilgilerin için. Pandemic has played such a pivotal part in all of our lives. It's taken a year out of, well, 2 years nearly, out of everyone in this stadium's life. The pandemic didn't care whether we were rich, whether we were poor, whether you were black, whether you were white. It took a 2 years life. And tonight we come in here as just people and we celebrate being back to enjoy. Fantastic to be here tonight. You know who else is here tonight? Joshua Buatsi. Chris Lloyd is with him ringside. Thank you, Kate. Well, Josh, just looking around here as a London boy yourself, I know you will dream of boxing in an arena like this one day. Yeah, man, this is amazing. Listen, everyone's working hard for this, man. This is what every boxer wants, an atmosphere like this. The fans are back out, Chris. We can't complain. We're grateful for it, man. This is what they bring, the atmosphere, the energy. You can feel it, man. I'm looking forward to it. I remember the day well where you and Lawrence Okoli qualified for the Rio Olympics out in Turkey together. You've both come a long way. You're very proud of how he performed tonight? Absolutely, man. He handled business as always. He handled business as always, and that's the most important thing. He came out there behind the jab, dealt with his mandatory. You can't ask for any more. 3 rounds, quick work. He goes home, he goes again. Bu ağır siklet maçları neden çok az yapılıyor? Şu an ekranda ne var? Rica Şu an ekranda şey var. Ekoli'ye konuşuyor işte. Röportaj yapıyorlar onlar. İşte maçı kazandı. Onlar röportaj yapıyorlar.
we're looking at December, so I'm ready and I'm looking forward to that. Yeah, any big name opponents you can reveal to us, or is that all under wraps in the meantime? There's someone Kaç that's maç been kaldı? champion İşte before, the benim Euro bir champion. 2 maç kaldı. The other Callum people that Smith, potentially fought for a world title that didn't make it, Lenin that we're looking Castillo at. maçı kaldı. Whoever it is, Bir I'll de be şey, ready, Chris. I say this all the time. Chris My last fight, you know, Austey most avoided Hasan fight, I'd say. A lot of people avoided Mansur it. maçı kaldı. The moment 2 that maç. requested my team, we Ömer said, yeah, we gözükmedi, took it. tekrar And like I tekrar. said, we got the job done. So I'm not ducking and diving. We're here. Şimdi You're obviously part of the 258 management stable. Anthony Joshua took you under his wing after 2016. What is it that you've seen being around him in training camp that has impressed you so much and you think has contributed to where he is today? Joe, it's a lifestyle. We have fun, we do what we want to do, but it's a lifestyle. I see that he's made that lifestyle. When we wake up, boxing is boxing. Boxing is what we do. Before you go Avni bed, that's Yıldırım'ın what you maçı do. var You mıydı watch bugün? the fight. Aynen vardı. Maçı kazandı Once in Avni a while, bugün. just to jump in the group chat Rus and say, ekolü guys, teknik sayıyla make sure kalırsa you're doing this, Usyk that, alır. that sends a good Arkadaşlar teacher bu boxing puanlı video. bak yine What's söylüyorum, your puanlamaya always Usyk learning. That's bırakmaması what you lazım gotta do. veya My son bariz does bir that. şekilde alması That's what lazım I've been ki trying to bu apply to maçı my game and in my lifestyle. So, Usyk'in like olsun. I said, Hayır it's a gözükmedi. lifestyle. Keep Umarım bu living that maçı lifestyle and the results will show up in alır the end. Joshua. How is everything treating you stateside? Koyu Have been Joshua changed for you this hayranları year? var. Gerçekten Joshua sevilen bir isim ama bence Usyk de aynı şekilde. Usyk de ben bildim bileli komedyen. Nasıl söyleyeyim? Sempatik bir isim. We saw Callum Smith make his debut at 175 pounds tonight. Obviously a difficult stance under which Castillo stopped. We're hearing that he is responsive and in good spirits, but that was some performance from Callum Smith. Unfortunately, I missed it, but he won. He won by knockout. You can't ask for any more than that. But again, great addition to the division. Like I said, I'm not ducking and diving, so we're here. Good stuff. Josh, finally, just a Şimdi prediction for our main bir event. saniye. Josh, it might be tricky for the first few rounds, but Abi again, maç the ring looks vizyondan small. I expect izlenir him mi to use the Google'da? size. But again, Abi Chris, maç the most vizyondan important thing izlenir is you Google'da. and I Umarım bu are out maçı here. alır Joshua. We can do all the talking we want to do, but as Vizyondan in the izlenir, evet. Google'dan izleyebilirsin. Furkan Efe Aktepe. Google'dan vizyon yazın. Üye olun ve oradan aylık üye işte 15 milyon veriyorsun. İzliyorsun maçı. Yeah, thank you very much. Listening what has already been a stellar career, AJ has lived tremendous highs and he's also lived plenty of lows, but it is something that he's been preparing for since day one, and he sat down with DAZN host Akram Barak. I was sitting down with friends of the room, our guy, unified heavyweight champion of the world, AJ Anthony Joshua. What's up, Sam? Good to see you, man. It's been a long time since we seen Arkadaşlar you. şimdi Anthony Joshua ile konuşuyor. Örnek vereyim, yorumcular Anthony Joshua ile konuşuyor. We sat down, gave you some Timbs. A lot has happened since then. A lot. First off, I want to get into, before I even get into Usyk, I think about this nostalgic picture that you took, right? Because we know you represent the UK hard body, like you're a Brit, right? But there's another country, Nigeria, that's behind you. I look at that picture and think of Ali, which you and Terlikler var ayağında. Real nostalgic. It's powerful, that picture. Do you feel some sense of responsibility to fight for them too? Like, you feel that? 100%. Ama bu önceki çekilmiş videodur. Çünkü bu maça yakın röportaj yapmazlar bu şekilde. Zoom calls, social media, it's actually Çünkü made it smaller. So, konsantre you olmaz. know, everyone in that stadium is going to be from all different parts of the world. I know people flying in from different parts, even Nigeria, that fly in to watch my fight. So, 100%, I rep Nigeria, hard body through and through. Same with the Brit. And I rep the world at the end of the day. Like, I was actually writing something out, a caption, but I thought I can't be bothered. But I was looking at my team. We got Spain, Malta, Afghanistan, Nigeria, Croatia, Germany. We got every country in. So we're citizens of the world. My passport is not defining me to one place. You know, just because it's a British passport, I'm a citizen of the world. I'm at home wherever I go. All right, what do you think about Usyk, man? Is he like as big a threat as somebody like a Klitschko? All threats. All of them are threats in boxing. Sparring partners, promoters, everything in boxing is a blessing and a threat. So Joshua mı konuşuyor? Aynen Joshua konuşuyor. I'm just in there to Link have fun, do atsana my job, bir zahmet. and give it my best. Arkadaşlar Joshua konuşuyor. Link varsa arkadaşlara link atın birbirinize. Oradan herkes izlesin maçı. Because it's just nonsense. I'm in front of a camera. I've got to say something. But you came back from one already. Exactly. Deep Ama maçtan önce de benim
Yani röportaj yapmak bana hiç doğru gelmiyor yani. Bence konsantre olması gerekiyor. Yani maça odaklanması gerekiyor. We can't wait to see it, brother. My guys, Yes, sir. welcome to the UK. Eli It's hot in hem here. geldi. He's just nervous. Hayırlı yayınlar. Muhammed Bazarov, saygılı hocam. Sağ ol Muhammed Bazarov, hoş geldin. Yeah, welcome. Bless him, man. Good Thank stuff, you. man. Thank you very much. Eddie Hearn Well, ekranlara of course, you geldi. all know at home that Anthony Joshua's just signed a new deal with Eddie Hearn, a career-long promotional deal with Eddie Hearn, who is with Chris Lloyd, standing by ringside. Belki röportaj bant yayındır hocam. Zannetmiyorum ya. Şimdi Eddie Hearn'den dur. Eddie Hearn konuşuyor Absolutely, şimdi. Mike. And this is what we live for. 68,000 people in here. We are about 15 minutes away from the anthems dropping. From Attım Alexander Usyk gözlüklerimi making link his attım. walk, from AJ making his Gözünü walk. I was seveyim. just with him. The gloves have just gone on. There's no turning back now. Relaxed, really relaxed. Joshua altın you know, with the yumurtlayan introduction of tavuk Joby and Angel, kesmezler. they've got tape up in there. Aynen He's öyle. been studying this fight hard. I don't want him to overcomplicate this fight, go out and do his thing. I went to wish Usyk the best of luck. Well, not really, but you have to do those things. And he looked good. I think a little bit nervous maybe, but what do you expect? Arkadaşlar yayında seste bir sıkıntı yok değil mi? Yani sesim net geliyor. Nasıl canlı yayında da net gözüküyor değil mi? Yani bir sorun yok. Maç bir maç sonra falan başlar. Tamam, güzel. Habil cevap. Teşekkür ettim. Ses iyi, link yok. Hocam sesi biraz kıssanız daha iyi olur. Neden? Usyk wanted this fight. AJ said, "I'm ready for this fight." We got it made. Seamless promotion. 68,000 Hocam people. You're bizden going to see a great fight kaç tonight. maç link var mı? İlk TV izlerim bu kanal. Ses iyi, güzel. Tamam. Sorun yok, tamam. Yeah, I mean, Callum looked Habire lethal, link attım. 175 pounds. Biliyorsun bu kadar insanı Lennox göremiyor. Castillo, that was a horrible knockout. Arkadaşlar He's attığım linki fine. He's in göremeyen hospital for var mı? precautions, but he's Bir fine, yazsın, which is link var mı? fantastic. Good fight between Marco and Prodan. I think let alone Castillo Şey, goes to ne hospital. I think diyecektim? the Italian judge needs to go somewhere and get himself checked up as well, to be honest with you. Campbell Hatton very Arkadaşlar bakın şimdi 23-39 bak maç 12. Eğer ki bir maç benim bildiğim Callum Smith çıkmadı. Callum Smith çıkmadı. Lenny Castillo'yla bir de Chris Ausley, Hasan Başsungurov maçı var. İkisinin maçı var. Ondan sonra Joshua maçı. Sağ olasın. Dur bakayım yazayım. Sesinde yumrukları gibi net üstad, sağ ol. Fatih Sultan Mehmet. Gde Mojna Pazmatrit. Pazmatrit neydi? Dilimin ucunda da. Spasiba Balşo'ya. At. Edoğan konuşuyor şu anda. What's AJ going to do? Is he going to box in for 6 rounds? Is he going to try and force himself and make an impression? I'd like the latter. You know, in this environment, the finest of details can turn a fight. Sometimes the preparation can be done to a T. But when you walk out here, it's the special ones that rise to the occasion and produce performances that go down in history. AJ's done it before. Usyk's the kind of fighter that can do it as well. You've got two special heavyweight talents. This is a legacy fight. Unified world heavyweight champion, undisputed cruiserweight world champion. Oh no. Thanks, Eddie. Brilliant. Thank you very much, Chris Lloyd and Eddie Hearn. Listen, this is the Spurs Stadium. This is fight night. Muhteşem bir kalabalık var. Çok kalabalık ya. Full çakılı stat.
Muhteşem bir atmosfer. Gerçekten hani her boksör burada dövüşmek ister. Ya böyle heyecanı yüksek, heyecan dolu atmosferlerde gerçekten dövüşmek istiyorum yani işin açıkçası. Adrenalin yaşamak istiyorum. Doğruya doğru yani. Joshua bandajlarını sarıyor. Arkadaşlar Joshua bandajlarını sarıyor. Aynı şekilde Usyk de, haberiniz olsun. Yavaş yavaş maça hazırlanıyorlar. Ekranlarda Usyk durgun duruyor. Şunu söylemek gerekirse sanki Joshua biraz daha rahat. Bu durgun durmaları ben anlarım. Maç atmosferinde böyle hani şeyde kalırsın. Nasıl söyleyeyim? Maçı alabilir miyim, alamaz mıyım? İşte alsam da işte bu maçı bana verirler mi? İşte bir şey olur mu? Bir terslik olur mu? Bu çelişkide Usyk. Ama bakalım ringde dediğim gibi nasıl bir akıl oyunu oynayacaklar? Nasıl bir strateji? Kim nasıl strateji yürütecek? Bakıp göreceğiz. Bakalım neler yaşanacak. Oh. Maçı izleyip maçtan sonra çok fazla şey yapmayacağız. Sonrasında sabah maçın analizini tekrardan yapacağım. Onun videosunu izleyeceğim. Sonrasında da zaten şey yapacağız. Akşam 10 gibi, yarın akşam 10 gibi canlı yayın yapacağız. Canlı yayında maçı tartışacağız. Usyk sürpriz yaparsa şaşırmam. Daite Pajalusta Daite Pajalusta lütfen Sisi Usyk'in destekçisi yine bir Rus. Şu ana kadar 50 kez yapmıştım. Usyk durgun duruyor ama bilerek yapıyordu belki de. Yani şöyle dediğim gibi bazen maça yaklaşırken bunlar olur. Bir durgunluk çöker insanın üzerine. O durgunluk da Usyk'in üzerinde var. Yani yapacak bir şey yok. Bu oluyor ama bakalım yani. Her şeyi ne belirler? Doğal olarak maçın gidişatı. Şimdi Usyk örnek vereyim. Belki ters bir yumruk alacak, geri düşecek. Belki birkaç tane yumruk atacak. Usyk Joshua'yı geri düşecek. Sondan Usyk belki ringde aslan kesilecek. Belki de Joshua işte bilemiyoruz. Bakalım hangisi neler yapacak. Questioning himself, am I good enough? A lot of people and a lot of things around him to maintain that you are the man. So he needs one man in that corner with him, Dillian, and the one man that he needs more than anyone, and that's the guy who took him to guy. Sorun şu. Usyk antrenör Joshua'nın yumruklarını kaldırabilir mi? Kaldırır. Usyk kaldırır. Hatta Anthony Joshua'nın yorumu var. Diyor ki benden daha güçlü, benden daha sert insanlarla dövüştü diyor. Usyk diyor bence diyor bunun diyor güçle alakası yok diyor. Çok fazla diyor. Yani ona kaldıysa diyor. Bu yüzden diyor ben diyor gücüme takılı kalmıyorum diyor. Güce dayalı değil diyor. Yani ben sadece boksumu yapacağım diyor. Naz Meral Hazar Özelçi. Bu ne biçim link, bir doğru düzgün yazsın Allah aşkına. Arkadaşlar daha düzgün bir link varsa yazın. Arkadaşlar. That Saudi Arabia one, he felt something, and I know because I felt that pressure when you're walking to the ring and
you know you lose your career is over. That's a big pressure. In my last, you felt it with Rebecca. Yeah, you know. Abdülhamid veriyor maçı. But I'm a different kind of person, though. I didn't make that get to me, and it's the same mindset. You have to have, you know, okay, you haven't been Joshua'nın müthiş bir patlayıcılığı var. Patlayıcılığı var. Maç ücretsiz izleme şansı var mı? Nasıl? Kadar bizde izlet. Umarım maç sonu maç sattılar demezler. Aynen öyle. Ahmet. Bir daha yazıyorum. Canelo maçı ne olur reis? Canelo maçı rahat alır. Benim şahsi fikrim öyle yani. Ben öyle görüyorum yani. Topluyorsam bir dakikaya verin. Canelo ve Wilder maçlarının tarihlerini neydi abi? Emre Topal. Ben onu şey yaparım. Paylaşırım ben onu. Oradan alırsın. Daha var maçlara. 9'unda. Canelo'nunki 9'un olması lazım. 6 veya 9'undaydı herhalde. Arkadaşlar mesajlar çok hızlı gidiyor. Yani bazılarınızın yazısını göremiyorum. Maçı ücretsiz izleme şansı var mı? Nasıl Mustafa Kıran? Orada bak Mustafa Kıran. Arkadaşlar mesajlarına bak. Yok maç başlamadı daha önce. Floyd Canelo'yu yenemez. Floyd Canelo'yu şu an yenemez. Dediğim doğru. Şu an Canelo Floyd'u bayıltır. Merhabalar. Merhaba Furkan Polat. Floyd daha YouTuber'ları yenemedi. Maça kaç saat kaldı? Maça biraz daha var. Yarım saat, bir saate maç başlar. Bence ikisi de primarların karşılarında kanka direkt abi Dizan'dan mı Dizon ringin etrafında taraftarlar çok hareketli yalnız. Joshua'ya bence çok büyük destek var burada. Bir de İngiltere'de Joshua çok seviliyor. İngilizler tarafından çok seviliyor Joshua. Sempatik bir isim, sakin, dövüşçü, kavgacı değil. Usyk'le olan basın, yani boks normalde bu olması lazım işin açıkçası. Yani her zaman söylediğim gibi ikisi de Joshua'da, Usyk'le boksu ringde yaşıyor, dışarıda değil. Yani bir örnek vereyim, çingenelik yapmıyorlar. Yani mesela Canelo da öyle. Mesela Floyd Mayweather'la Canelo'nun konuşmasına bakın, gerçekten ikisini de ben çok samimi buldum işte. Birbirlerine gülümsemeleri Canelo'yla Floyd'un veya Usyk'le Joshua'nın. Bence boks bu yani. Boks bu şekilde güzel. Yani düşün, iki isim bir gün önce birbirlerine gülüyorlar, elini sıkıyorlar, bir gün sonra belki ringde birbirlerini perişan edecekler. İşte bunun adı boks.
Yani ben de anlamıyorum. Boksta şöyle bir şey var. Örnek vereyim. Birisi bize yolda vursa biz ona neler yaparız ama ringde rakibimiz o kadar yumruk vuruyor ki bize yani nasıl söyleyeyim, biz yine de maç bittikten sonra ona sarılıyoruz, ona karşı gülüyoruz. Yani o kadar samimi, iyi davranıyoruz ki bence bu da ne kadar samimilik onu anlamadım. Birinin canını alıyorsun, sonra da öpüyorsun, sarılıyorsun. Ama işte spor dedikleri bu, boks dedikleri bu. Bizde hep böyle. Belki de boksörler en çok rakiplerine saygı duyar. Çünkü karşısında rakibi o onun canını yaktı, o da onun canını yaktı ama işte bunun bir spor olduğunu, sadece maç başladığında, bittiğinde bunun yapıldığını, bu asla dışarıda böyle bir şey olmadığını bu şekilde görüyorsunuz arkadaşlar. Boksun bütün güzellikleri. Boks kim ne derse desin bambaşka bir dünya. Bütün dövüş sporlarında zaten bokstan ağrı türemiş. Örnek vereyim. Kickboks, UFC, UFC bunların hepsi hikaye boksun yanında. Ben açık ve net söyleyeyim. Ha şu bir gerçek, saygım vardır. Kickboksörler var. UFC'ciler var. Tabi bunlara saygım vardır. Sonuçta bir spora gönül vermişler. O yoldan yürüyorlar. Aynı şekilde kickboksörler, UFC'ler ve diğerleri dövüş sporu yapanlar. Ama ne dersen de boks dövüş sporları içerisinde en böyle anlamlı, izleme zevki, seyir zevki yüksek yani bir spor. Stadyum çok kalabalık. Çok muhteşem bir atmosfer var. Yıkılıyor stadyum. Bu çakma boksörler 2 senede bir maç yapıyor. Ya bir de yani sana o konuda katılıyorum. Yani şöyle bir şey var. Yani bu kadar bu maçları uzatmayın ya. Örnek vereyim. Bir buçuk ayda bir, 2 ayda bir. Yani bu maçlar yapılsın. Bu maçları bu kadar bekletmenin hiçbir anlamı yok. Bu boksörlerin. Örnek vereyim. Şimdi insanlar maç izlemek istiyor. Mesela Joshua Usyk maçı heyecanla beklenen maç. Örnek vereyim, Wilder Fury maçı beklenen bir maç. Sonra ne olabilir? Mesela Canelo Alvarez kim diyelim? Canelo Alvarez yine dilimin ucunda ama söyleyemiyorum. Aklımdan gidiyor. Gennady Golovkin maçları, beklenen maçlar. Örnek vereyim. Vasil Lomachenko Lopez maçı, beklenen maç. Örnek vereyim. Birçok bunun gibi maçlar var yani. Bunlar yapılsın. Mesela Canelo Alvarez Benavidez maçları. Bunlar insanlar tarafından beklenir. Yapılsın, olsun, bitsin yani. İki ay bana göre çok az abi. Adamların durmadan dövüşecek hali yok. Dinlenme süresi gerekli, fiziksel baskıyı. Arkadaş ya şöyle biz ben sana söylüyorum ya, biz sürekli kampta durmadan maç yaparız. Örnek vereyim 8 round, 10 round. Örnek vereyim örnek vereyim haftada sürekli dövüşürüz. İl dışına gideriz, yurt dışına gideriz kamplara. Yani alakası yok bence. 2 ayda, 2,5 ayda yeter. O kadar uzatmanın bir anlamı yok. Bu sefer uzatıyorlar, boksu unutuyor adamlar. Yani boks mesela örnek vereyim 5 günde yapmasan performans olarak kendini kötü hissedersin. Canelo yine sürekli dövüşmek istiyor. Bu Fury Wilder Joshua çok uzatıyor bu işte. Aynen öyle yani. Uzak olduğu zaman insanlar da sıkılıyor artık yani. Artık diyor ki ne zaman var bilmem ne, Fury ile Wilder'ın maçı bilmem tabi bir dahaki sene. Abi insanlar yani o kadar beklemiyor, istemiyor. Arkadaşlar maç başlayacak herhalde.
Ukrayna marşı okunuyor. Maç başlayacak arkadaşlar. Hazır hazır. Dur bir saniye. Dur. Maç başlamak üzere herhalde. Bir saniye. Klitschko gözüktü. Klitschko gözüktü. Maç başlayabilir. Ekranların başında olun. Maç başlayabilir arkadaşlar. Maç başlayabilir. Herkes haber versin. Maç başlıyor deyin. Aynen öyle. Maç. Usyk oturuyor. Bornozunu giymiş. Konsantre oluyor. Belki de dua okuyor şu anda. Klitschko yine ekranda. Usyk ekranda. Maç başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Maç başlıyor. Bir de burada şöyle bir şey olabilir. Usyk örnek vereyim, Usyk Klitschko'nun şeyini de almak için buraya gelmiş olabilir. Onu da söyleyeyim. Çünkü Joshua Klitschko'yu yendi. Sonuçta ülkesinin bir boksörünü yendi. Bunun da şeyini almak için gelebilir. Arkadaşlar maç şunu söyleyeyim, başlamak üzere. Bu maç beni gerçekten yanılttı bak. Ben bu maçın saatinde yanıldım. İngiltere'nin marşı okunuyor şu anda. O konu bence gram umurunda olmaz Usyk'in. Olabilir belki de, bilmiyorum. Ama benim şahsi fikrim, yani düşüncem o, belki de olabilir yani. Çok güzel bir atmosfer ya. Muhteşem bir çekim. Stadın dışı, içi muhteşem. Taraftar full çakmış stadı. Çok yoğun bir ilgi var maça. 62.000 kişilik stat full çakılmış. Maç başlıyor arkadaşlar. Bu arada bak, beni takip eden arkadaşlara, arkadaşlar mutlaka ekranları başına geçsin. Maç başlıyor. Bak söylüyorum. Üstüne basa basa. Başlıyoruz. Aynen, maç başlıyor arkadaşlar. Usyk geliyor. Usyk geliyor arkadaşlar. Alexander Usyk geliyor ringe. Usyk geliyor. Usyk geliyor arkadaşlar. Müzik çok farklı bir müzik var. Sanki korku filmdeki müzikler olur ya. Aynı öyle bir müzikle geliyor. Usyk geliyor. Ringe doğru yürüyor arkadaşlar.
Yüzünde bir maske var. Plastikten. Yüzünü komple kapatıyor. He's dressed like an astronaut, and it might take an out-of-this-world performance for him to become the heavyweight champion. But while other boxers are playing checkers, Usyk plays chess. Cold-hearted, cerebral assassin, this uber-talented Ukrainian. But does he, Darren, have the ammunition needed to slay the heavyweight giant? Well, he's a fantastic talent. We've seen that in the past. Usyk geliyor arkadaşlar ringe doğru. Every shot in the book, his variation is fantastic, but how will he fare when he's in there with the giant that is Anthony Joshua? We've seen against Derek Chisora, Witherspoon, he got the job done, but this is a different kettle of fish. Roy Jones Jr., you jump from light heavyweight to become a Yüzünde böyle plastik bir maske var Usyk'in. Usyk have to do to win tonight. Just maintain his composure, go out there and establish himself as a formidable opponent right away. Alexander Usyk from Kiev, Ukraine. And Vitaly Klitschko, the former Ukrainian heavyweight champion, is in the front row to witness his countrymen possibly make history. The former unified cruiserweight champion falls with precious heavyweight title. Muhteşem bir atmosfer. Usyk gelirken şeyler yandı. Alevler. Ringin tam oraya doğru giderken. Countrymen possibly make history. The former unified cruiserweight champion falls with precious heavyweight titles. 70,000 fans, almost every single Usyk one of ringde them arkadaşlar. cheering against him. Usyk ringe girdi. Usyk ringde. On defeats the best. And there's no pressure on him. And look, he looks extremely focused and showing his faith. He's a deeply religious man. And if he caught it on that faith, Duasını ediyor, köşeye geldi. tremendous talent. And what an opportunity to become boxing's newest superstar. Usyk said boxing's the most powerful drug in the world, and for me, there is no cure tonight. He gets his ultimate fix. And now, making his entrance to the ring, please welcome the reigning Çok büyük bir tezahürat var ringde Joshua'ya karşı. Joshua geliyor arkadaşlar. Stat yıkılıyor şu anda. Joshua'da da beyaz bornoz var. Birazdan başlıyor. Birazdan Kasım Tahsin. Birazdan başlıyor kardeşim. Birazdan başlıyor. Joshua ringe doğru yürüyor yavaş yavaş şimdi. Ringe doğru yürüyor. Çok büyük tezahürat var Joshua'ya.
sport, the heavyweight championship of the world. Listen to this atmosphere. The local home fans are out cheering on their charge. And he looks relaxed, super keen for that first bell. He truly believes he is the bigger, stronger man, and he will put that into the fight and make sure that he takes his title home with him. Yeah, I think he feels really relaxed. He's happy being the bigger man. Happy knowing what his job is at hand. Just has to go out and make sure he focuses and takes care of business early. Joshua koşarak ringe geliyor. Joshua ringe koşarak geliyor. It looks like the Super Bowl, and in some ways, in England it is. Usyk alacak bu Not a maçı. seat to be had, is there, Roy? Not at all. Sold out in Joshua'nın less than çenesi 24 zayıf. hours. That's what this man has done for boxing. Joshua ringe doğru geliyor arkadaşlar. Joshua gelirken biraz daha şov, daha çok örnek vereyim. Yanan meşaleler daha çok. Çok büyük tezahürat var. Örnek vereyim. Ringin etrafından Joshua'ya çok büyük sevgi gösterisi var. Usyk aynı bizim Avni gibi kaldı. Kanalın karşısında kalmıştı. Aynı Usyk de öyle kaldı. Ben söylemiştim. Usyk daha biraz daha kendinden daha emin, seyircisi, taraftar önünde çok iyi dövüşüyor. Ben bunu biliyorum. O taraftarın desteğini alıyor. Ama bakalım. Bu yumruk her şeyi değiştirebilir. Usyk pes etmeyen, vazgeçmeyen bir boksör. Ne zaman ne yapacağı hiç belli olmayan akıllı ve kurnaz bir boksör. Eğer ki Usyk de sağlam birkaç tane vurur, ayakta uyuduğunu hissedilirse bu sefer yatırmaya gidebilir Usyk. O yüzden bakalım maçta nasıl göreceğiz. There's not many scenes like an Anthony Joshua ring walk. I mean, they're incredible. I'm right in thinking Rocky IV here. What a great tune this is. Usyk gayet gerçekten rahat, Joshua sakin gözüküyor. Ringe de girdi Joshua. Joshua ringde. Joshua ringde arkadaşlar. Anthony Joshua. Wow, what an atmosphere. Joshua da duasını ediyor. Çöktü ringe. Duasını ediyor. Etti. Ladies and gentlemen, from Tottenham Hotspur Stadium, London, England, Eddie Hearn for Matchroom Boxing proudly presents the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the heavyweight championship of the world. Presented in association with K2 Promotions, AJ Boxing, 258 Management, and Usyk 17 Promotions. Sponsored by William Hill, StubHub, and JD Sports, and sanctioned by the British Boxing Board of Control, steward in charge, Charles Giles, sanctioned along with the IBF, the IBO, the WBA, and the Gerçekten Usyk'in yüzü ringde bambaşka dedim ya, yani maç havası, maç atmosferi insanı değiştirir. Gerçekten Usyk'in el yüz ifadesi de değişmiş. Joshua aynı şekilde de biraz daha böyle ringde daha sinirli gibi, böyle hani sinirli duruyor. Sakin. Aynı şekilde Usyk de öyle. Elinin yüzünde o değişmiş, o sevimlilik gitmiş.
Arkadaşlar maç 10-15 dakikaya başlayabilir. Ekranlarınızın başından ayrılmayın. Sonradan işte sen bize 3.5-4 dedin de maç işte 12.30'da başladı veya 12'de başladı demeyin. Fighting out of the red corner with his trainer Yuri Danchenko, wearing white with blue. Official weight 221, 1/4 pounds. His professional record is a perfect one, consisting of 18 fights, 18 victories, 13 wins by knockout. He's an Olympic gold Usyk medal gidici champion. beyler. Utku bir daha yazsana. Göremiyoruz. All the people of Ukraine, the former undisputed, undefeated cruiserweight champion of the world, the #1 WBO ranked heavyweight contender in the world, Alexander Usyk'in ismi ringde söylendi. Stil And across the ring, fighting out of the blue corner with his trainer Rob McCracken, wearing white and officially weighing in at 240 pounds. This Olympic gold medal champion. maçı kim alır reis? Bakacağız. İkisi de birbirinden iyi iki boksör. Şu alır diyemeyiz çünkü ikisi de yetenekli. Big wins by knockout with only one defeat, and that one defeat was avenged, thereby making him a champion who has defeated every man he's ever faced in the ring. From London, the heavyweight fighting pride of England, the reigning, defending, two-time heavyweight champion of the world, AJ Anthony Joshua. Maç başlıyor arkadaşlar. Maç başlıyor. Usyk üzerini çıkarttı. Bornozunu falan çıkarttı. Maç başlıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Arkadaşlarınıza söyleyin bu maçı izleyecek arkadaşlara. Bu maçı merak eden arkadaşlara. Söyleyin maç başlıyor. Anthony Joshua da üzerini çıkarttı. Her an maç başlayabilir. Sporcuların son bakımları yapılıyor. Boksörlerin köşeler tarafından, antrenörleri tarafından vazelinler sürülüyor. Çok büyük bir seyirci kitlesi var ringin etrafında. Çok büyük tezahürat var. Ekranlarda Anthony Joshua. Hakem her an maçı başlatabilir. Maç her an başlayabilir arkadaşlar. Maç başladı. Maç başladı arkadaşlar. İlk round başladı. Usyk her zamanki gibi hareketli. Joshua çok büyük bir tezahürat var Joshua'ya. Ama dediğim gibi ilk round böyle çok fazla çekişmeli geçmez. Sonlara doğru yumruk sayısı çoğalır. İlk bir round, 2 round, 3 round hatta böyle çözerler kendilerini. Yes, positive work with the
the feet from Usyk. Doesn't want to give up too much ground, and he hasn't so far. Certainly got to be nerves for both these fighters. Dayı görmüyorsun yazdıklarımı. Ne yazdın güzel kardeşim? Nerede kardeşim? Söyle. Dur bir saniye. Ne yazdın sen? Nereden izleyeceğiz reis? Arkadaşlar vardır yazışmaları oku, orada bulursun, izleyeceğim bir yeri. We learned from his fight against Derek Chisora that Usyk does have a good chin. Yeah, he does. Bu arada arkadaşlar yarın akşam 10'da canlı yayın yapacağız. Maçı analiz edeceğiz. Kanala abone olmayan arkadaşlar da varsa olsunlar. Bildirimleri de açsınlar. Tümünü işaretlesinler. Yarın akşam değerlendireceğiz maçı. Bunu unutmadan söyleyeyim. Good left hand there for the challenger. And Joshua let Usyk get too close. Let him hit him like that a few more times, he'll go down. You can't let Usyk keep hitting like that. Usyk getting too close to him without him backing up. Usyk biraz da hareketli. Her zamanki gibi Usyk hareketli. He's good in a good rhythm with his feet here. Ama böyle Bouncing up. daha ağır kalıyor. Joshua'ya göre daha ağır kalıyor. Big shots. That's not good for Joshua. There you go. Joshua standing right in the middle of the ring, just pivoting on his back foot. This is trying to answer. That's what you want to see him do. Good backhand to the Usyk'ten bir tane sağa geldi. Usyk has not stood still for a moment. I've been impressed with the positioning of his feet in this ring. He's holding the center, not getting backed up onto the ropes. Ben soruyorum da nerede start? And that's one Anlamadım thing ki. Anthony Joshua should have did right away was establish himself and back Usyk up. Let Usyk do that. Let Usyk get to the post. Another left, a straight left from Usyk, who may have come out here and won this first round. Talk about making a statement in London. Wow, intriguing stuff. DirecTV stream. I can get live Arkadaşlar ilk round bitti. together. İlk round bitti. Serena Williams, Wonder Woman. Serena, Wonder Woman. Serena, Wonder Woman. You cannot be serious. Sakin geçer. İlk round, alt round, 7 round sakin geçer. 8-9 maçın yumruk sayısı çoğalır. Daha sert oynamaya başlarlar maçta. Şimdi biraz da birbirlerine tartıyorlar şu anda. Ölçüyorlar. Ne yapıyor? Birbirlerini çözmeye çalışıyorlar. Usyk'ten etkili bir sağ var. Dediğim gibi. Joshua said, sometimes I have to get burned to learn not to touch the stove. Maybe Usyk was a little too hot to handle there in round one. Yeah, smart boxing by Usyk, and again comes to the center of the ring. Plenty of feints, always. Janair trying to get a reaction from Anthony Joshua. That's what Anthony Joshua done so well against Pulev in his last contest. The jab, good variation with the jab. That's what he needs to try and establish into this contest. Joshua'nın şeyi şu, yani küçülüyor, yani alçalıyor. Neden alçaldığını ben de anlayamıyorum yani. Usyk'in işine geliyor bence. These guys have come out throwing punches, moving non-stop, fighting like light heavyweights. That's what Usyk has to do. He's a smaller guy, and that's what Joshua has to do right there. You just straight my hand to try to slow him down. Her zamanki Usyk yine hareketli durmuyor. Darren, did you expect Usyk to be so aggressive? Probably not as aggressive with his feet that he's shown here. Holding the center ring, he has such a good ability to be able to navigate back to Bir the center. saniye bakalım. Back, touching the rope. Smart boxing, exactly in the right position. Good jab also by Usyk. Joshua said Ortada geçiyor maç. battle of conditioning, and he might be right. Good feints. Yes, he's feigning very good now. Both fighters on. Dizon. Dizon'dan izliyorum. But Usyk's feigning. Joshua wasn't reacting to him. Now he's reacting to the feints and feinting as well. Changing the level by Usyk. Head and body. When you fight a taller man, that's exactly what you need to be doing. Atmosfer çok ağır. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Çok ağır bir atmosferde maç yapıyorlar şu anda. So many feints from both these fighters. I don't like that Joshua
he's not famous at left, getting back when he's famous with that left hand. Because if you keep doing that, you're going to get caught with the same straight left again or an overhand left. Which would be even more dangerous. See Usyk trying to set up that left hand. Lots of movement. Trying to get Anthony Joshua to fall over that front foot so he can find that right hand like that. Usyk going straight after the champ. He is not deterred or fearful at all. But he knows he has the better boxing skills. And right now he's winning the fight with the skills. And he shouldn't be because this is early. This is when the powerful man or the bigger man should be dominating. There's a right. With shots like that. Bak. Usyk sağını bekledi. Sağ atmasını bekledi şeyin. Joshua'nın ama bu sefer Joshua çok istemediği bir yumrukla bu sefer sağ kroş attı. Right up in AJ's kitchen. Still got to be careful because AJ still can take him out with that full fight at any time. İkinci round bitti arkadaşlar. By Usyk. That's not great. I can't get him today. Get the parts fast and the job done faster. Here you can see Usyk with that jab, pushing Joshua back, and now Joshua's reacting a little better, but he's still not moving back with his feet. He's only reacting with his hands. So and that was a good hook by Joshua. Joshua'nın bir tane etkili hata var. Good jab on the outside of the orthodox stance. Mixes it up so well, Usyk. Goes from inside the Right there. stance. That's the shot. That's the straight up The inside. inside. Yes. The game plan. Üçüncü round başladı arkadaşlar. Başladı üçüncü round. Well, you gotta also remember though, Joshua has that one punch knockout power that can get anybody out. So it's not gonna be safe for Usyk until it's completely over. Again, see Usyk straight to the center of the ring, allowing space behind him. I expect either this round or the next couple of rounds, Anthony Joshua to start stepping forward, really forcing himself onto Usyk. There's a nice shot from JJ. But every time Usyk gets hit, Roy, he goes right back and gets a receipt. Usyk biraz yavaşlamış. Eski hızlı olsa belki Joshua'yı daha çok zorlayacak. To lose because every time he hits me once, I'm gonna hit him twice. And that's what Usyk's been doing so far. Ama belleri falan iyi. Gözleri falan hala iyi yani. Oynuyor. And again, Usyk with a straight left hand to southpaw. Yine ataklar geliyor Usyk'ten. Big shot straight down the middle of the guard of AJ. Took it well though. There's that tremendous footwork. That's what I'm talking about. He's going left and right. He's not going straight down the pipe. So you don't have to worry about running into a big shot. And that's what he has to do. Change of Roy Jones Jr. Hep bekliyor. Joshua hep bekliyor. Böylece şey bekliyor. Fırsat kolluyor. Yani bir boşluk bulayım da bir tane vurayım diye birkaç tane. Boxing smart. Can Usyk keep up this pace for 12 rounds? I think he can, and if he can, this will be something spectacular to see. But when he gets fatigued, he has to avoid those big shots still. But AJ, like I said, is deadly from round one to the end of the fight. Finding it hard to work out this puzzle at the minute, AJ. Yes, to let that jab go. You gotta quit trying to put the punch on Usyk and just throw it. Right now he's trying to place it on Usyk. That's gonna be very difficult. Maç ortada geçiyor arkadaşlar. Yani birbirlerine çok fazla şu ana kadar çok fazla üstünlük sağlamadılar birbirlerine. Onu söyleyeyim. Joshua'dan da küçük bir atak geliyor. Aynı şey Usyk'ten de. Still waiting for AJ to land a big right hand. Pawing away at the jab as Usyk bounces in, out, side to side. His fellow countryman. Ben dedim hani birbirlerine ikisi de akıllı, ikisi de zeki, ikisi de boksu iyi bildikleri için doğal olarak bak birbirlerine yumruk vuramıyorlar. Hatta yumruk atmaya çekiniyorlar çünkü ikisi de yumruk yemiyor. Konsantre, dikkatli. Bak Usyk'in bak sağları geldi. Sağları gelmeye başladı. Net vurdu sağ Joshua'ya. Usyk başladı. Ben de dedim Usyk sağlarını güzel vuruyor. Bir tane de Joshua'dan geldi. Aynı şekilde Joshua'dan sağ geldi.
Üçüncü round bitti arkadaşlar. Arkadaşlar bak hep söylüyorum, yine söylüyorum. Ben ne dedim? Usyk sağlağını güzel vuruyor. Kaçıyor, başı alıyor, iyi vuruyor. Aynı şekilde bak. Usyk sağlağını vuruyor. Bak çok güzel vurdu sağını. Joshua sanki hala açılamadı gibi. Bence şöyle, Joshua'nın şeyi yeni açılıyor. This has been, believe it or not, almost all one-way traffic through 3 full rounds for the challenger who's coming up from cruiserweight to try and steal Joshua's world title. That was a slip, but a punch got him off balance. Dediğim gibi Usyk canlı. Usyk de ringde canlı, yani hareketli. İstiyor. Ama şöyle Joshua ne planlıyor, ne yapıyor veya normal boks bu şekilde mi dövüşecek, böyle mi götürecek maçı bilmiyorum ama This crowd doesn't know quite how to react right now. Just a buzz of uncertainty here from 70,000. Marking over the right eye, under the right eye of Usyk. hep birbirlerini kandırıyorlar. Hep birbirlerini kandırıyorlar, ondan sonra birbirlerine bakıyorlar. Hep böyle maç ortada. Usyk'in bir tane net sahası vardı 3. round. There's a right hand from AJ. An awkward step there from Usyk, but again, he goes right back into the fire. And for the first time, we've got a clinch. Quickly they're apart. Looks like Usyk has a little cut in his eye. Bence AJ appears to be getting a little bit more comfortable, and that may not be a good thing as a left cross from Usyk connects. Exactly what you said, Roy. He's always thinking Usyk, always trying to... Joshua bu maçı böyle mi götürecek, yoksa 8-9. round bir planı mı var? Böyle durgun götürüyor, normal ortada mı? Bakalım ne planlıyor, boks bu. Yani strateji ne yapacak, ne diyecek, nasıl bir taktik uygulayacak. Yoksa böyle giderse Usyk daha etkili gibi gözüküyor şu anda. It's been a long time, but we saw Joshua overcome adversity against Vladimir Klitschko. He was dropped in that fight, Bakalım came back to win. böyle mi gidecek? Yani Joshua böyle mi düşecek? 4. roundda bitti. Daha var. Just a little bit more smarter pressure, okay? Making work, making move your speed. That jab's got to be followed by the right hand now. When you're inside, whip it underneath, okay? And then lean and push and shove it. Don't mess about with him inside. Well, from the off, He's looking to Alexander counter Usyk you see in has front of been you. so Side to impressive side with his every time footwork. he boxes, Been alright? moving around. The accuracy with the shots as well, Roy, been class, haven't they? Yes, that straight left hand is something that Joshua has not been able to deal with. He keeps feints to the outside, and then bam, he lands it right down the middle. Joshua's not going for the feint, so since he's not going for the feint, there's the overhand up. And that's the ball with the right hand. He's exaggerated the movement too much and he got punished. Exactly. This fight has flown by. We're in the 5th round already. Darren, 5. round başlıyor arkadaşlar. 4 full rounds. 3 rounds, Usyk
big one for AJ. Well, that was a good response from Anthony Joshua in the last round, but impressive start from Usyk. You agree with that, Ford? Yes, I agree with it. 100%. 3-1 for the challenger. Ama şunu söyleyeyim. Joshua yavaş yavaş Right uppercut there from Usyk'i çözüyor. Çözüyor yani 4-5 round'dır. And of course, AJ was all signed, sealed, and delivered to fight Tyson Fury in the biggest prize fight perhaps in boxing history. We all know the story. Now he's got Usyk. Imagine what Tyson Fury's thinking right now. I can think what Tyson Fury thinking. He's thinking that AJ better keep backing up every time Usyk fakes that overhand left, or that fight with Joshua is going to be over. So much on the line for AJ here tonight. See that? Ortada gidiyor arkadaşlar maç. Joshua'dan iyi ki kombine geldi. İsabetli. Yumruğun tek isabetli. Good jab from AJ. Good backhand to the body from Usyk. He's done that well. Changing the levels again. Another left hand lands for the southpaw from Kiev, Ukraine. Maç çok zevkli mi? Çok zevkli değil. Ama seyir zevki şöyle 7. 8. rounddan sonra başlar. To the body, big hands to the body from AJ. Joshua bak yavaş yavaş başladı. Is AJ beginning to figure him out, Roy? No, not yet. But he's figuring out that he needs to go to the body more. He is figuring that out. Joshua dedim yavaş yavaş Usyk'i çözdü bak. Belki 6'dan 7'den sonra daha etkili olmaya başlayacak. Bak yine yumruklar almaya başladı Usyk. Arkadaşlar kanala abone olmayanlar varsa abone olsunlar. Yarın akşam 10 gibi canlı yayınımız olacak. Maçı değerlendireceğiz. Bildirimleri de açmayı unutmayın. Hatırlatayım bunu da. But you also feel if AJ connects with a big shot, Usyk going to be in trouble. That's the beauty of heavyweights. All it takes is one. AJ with a right. Bak ben ne dedim? Joshua Usyk'i çözdü. Bak yavaş yavaş çözdü. Burayı kullandı. Ama maçın 6. rounda geliyoruz arkadaşlar. Usyk Joshua Usyk'i yavaş yavaş 4. 5. rounda doğru yavaş yavaş çözdü bak. Yavaş yavaş maça şimdi değil bak. Yavaş yavaş hakim olmaya başlayacak. Ben bu şekilde görüyorum. Yani burayı sağlam kullanıyor. İlk 4 round Usyk'in etkili atakları vardı yani. Joshua'ya vuruyordu. Ama bak 5. rounda doğru Joshua'nın netleri yavaş yavaş gelmeye başladı. 6. round başladı arkadaşlar. Let's see if Usyk becomes a little bit more aggressive as some of these rounds might be tilting towards the champ. Champ bounced back good in those last 2 rounds. Roy, Anthony told everyone that he changed his approach to training. He didn't hit focus pads. Instead, he works more on the heavy bag this camp. Is that a good thing or bad thing? I think it's a good thing. Your focus pads don't allow you to use your reach as much. Guys throw the punches for you instead of you throwing your own punches. Whereas the heavy bag, at least you get to reach out to the end and hit the heavy bag. Unfortunately, the heavy bag in front of him right now. Nasıl söyleyeyim? Does not stand still. Maç Good jab by Usyk. maç ortada gidiyor. Yani o kaçıyor vuruyor, o kaçıyor vuruyor. Yani böyle bir şey yok. Knockout olur mu abi? Ben zannetmiyorum ya. Buradan zannetmiyorum. Ama belli olmaz. Boksur ama ben zannetmiyorum işin açıkçası. Here we are. Well, a little differently because
I didn't expect Usyk to win a 3 of the first 4 rounds. Ortada dövüşüyor. O onun yumruğunu boşalıyor. O da onunkini boşalıyor. Nice jabs, he's landed the backhand. And what's fascinating here is that Joshua has actually made a better adjustment than Usyk has. Usually we see Usyk adjust later in the fight. Right now, Joshua has adjusted. Yeah, Anthony Joshua is stopping Usyk from getting into his rhythm. Plenty of feints of his own. He's mixing the jab up, head and body. Landing the Ama şunu söyleyeyim. Yavaş yavaş Usyk Joshua maçın kontrolünü alıyor gibi geliyor. Yavaş yavaş alıyor. Beraber bitirecekler maçı bilerek bence. Ben zannetmiyorum. Buradan beraberlik çıkacağını zannediyorum. Anthony Joshua stalking his man now. Trying to push Usyk back in this round. Usyk sürpriz yapmazsa bu maç Joshua'ya gider gibi geliyor bana. Joshua'nın olur. Usyk look for overhand left right there. Joshua going to pay close attention. If he lands it, it might be over with. The crowd sensing the pendulum is swinging in their champion's favor. Oh, he's coming in. Big right for AJ. Anthony Joshua'dan güzel etkili yumruklar var. Can he build on it? 20 seconds to go here in the sixth. Ben dedim maçın kontrolünü Joshua eline aldı dedim. He needs to start trying to find the backhand of his own again, Usyk. Stop throwing it. Counter right hook from AJ, straight right. Usyk may just want to scamper around till he hears the bell. AJ feeling comfortable now. And that's what he does. And we head to the seventh. Maçın kontrolü Joshua'da arkadaşlar, haberiniz olsun. Maçın kontrolü şu anda Joshua'da. Joshua daha hazır ve diri ve istekli. Usyk'in üzerine gidiyor. Usyk vazgeçmeyen bir isim ama bakalım neler göreceğiz. Sanki Usyk bu maça Joshua kadar iyi hazırlanmamış gibi gözüküyor. But AJ once again coming down between that jab with a straight right lead. I love it. He's using straight right. He's not trying to hit hard. He's just using like a pop shot, like a jab. So now instead of going all Usyk normal Usyk bu değil. Usyk yani şu anda he's not trying to knock him out with every punch. Like that. yoruldu gibi yani. Öyle görüntüsü o yani. Usyk yoruldu gibi. Joshua diri gözüküyor. Ama benim bildiğim Usyk sonuna kadar vazgeçmez. 12 rounda kadar yine de mücadele eder, savaşır yani. Get back to the body. Start throwing more straight left and start throwing more overhand left. You got to hurt him again. And my advice to Joshua is keep doing exactly what you're doing. Use that left hand and touch him with shots. If you touch him, you can hit him. Oh boy, there's your answer from Usyk, and a jab backs Joshua up again. To the body. İyi boşalıyor Joshua. Right Usyk when iyi Joshua vurdu. seems to be getting comfortable, getting in his groove, Usyk answers back. Joshua'ya çok büyük tezahürat var ring etrafından. It is hard to convey the atmosphere these two men are fighting in right now. It is off the charts electric. Oh, backhand from Usyk. AJ Mesafeyi çok iyi ayarladı Joshua. Çok iyi ayarladı. Gerçekten çok iyi ayarladı. Not as hard as they were earlier, though. Straight up with that left hand, right on the chin. Joshua took that one well. Joshua punches still have a lot more steam on him than Usyk does right now. jab. Oh, and a left hand. Joshua put his guard down just slightly, and Usyk made him pay. He relaxed after he hit it. You can't relax after you hit somebody. Usyk'in yumrukları gitmiyor arkadaşlar. Böyle giderse, Usyk bu şekilde dövüşürse maç Joshua'ya gider. Usyk ya patlama yaşayacak. 8. round, 9. round ya da bu şekilde giderse Against Andy Ruiz, it's not a good smile. Joshua'nın durumu daha iyi. Daha diri. Showing Usyk that you can't hurt him now.
took all the steam off his punches. He's just touching Usyk now. To keep him Raul Usyk alır diyorum da yani şu anki görünüşte the feet got tangled up. He did land a good shot, but the feet got tangled up. Oh, again. Got him with the right. You see right here, Joshua got to go back to his body and go to his head. His head is too hard to hit. Go to his body, he can't get away. Usyk'ten güzel bir atak var ama isabetli değil. Will AJ stand and brawl? Good boxing, smart. Joshua artık güzel kaçıyor. Usyk'in sağlarından güzel çıkışlar yapıyor. With that backhand. We are watching two 7. round bitti arkadaşlar. on the biggest stage. 7. round bitti. 8'e gireceğiz şimdi. Flying by him. It really is. Round 8 coming up. I mean, this has been Tyler. top level boxing. It really has. Both men boxing really well in patches. That was a good response after. And AJ winning the last 3 rounds. Usyk comes back, finding the range with that left hand. Beautiful Usyk'ten çok güzel bir sağ kroşe geldi. Yeah, like you say, Bir tane daha geldi. good shot that landed, but I think it was more the feet being tangled. 2 tane neti var Usyk'in. Sağlam. Southpaw legs coming together. Right on this foot. Bu 7. roundda tabi. What else I don't like is that Joshua's getting up off the stool before Usyk. Usyk is a little man who's supposed to be in better shape. So this is not good for Usyk. Usyk her türlü alır maçı. Bakalım. 8. rounda girdik arkadaşlar. Money doesn't fight for fame. He only fights glory. And he's maybe about 5 rounds away from getting the ultimate glory here tonight. The only bad thing for Usyk is that he's been around with the earlier rounds, and in this situation with him being a smarter boxer, he wanted his better rounds in the later round. When I say smarter, I mean by more experienced boxer. AJ has made a lot of beautiful adjustments, like that. I think it's taking some of the power out of the shots as well. He's loaded up too much in the opening rounds. Now he's sort of trying to level up and change the pace of the shot. Keeping Usyk thinking all the time. That's called making an adjustment. Made a beautiful adjustment with that. Exactly right. Joshua's constantly touting his ring IQ, but can he outsmart the ultimate thinker in Usyk, and that right hand connected. Tell you what else I like. I thought Usyk would put pressure on Joshua, but Joshua's actually putting pressure on Usyk. He's staying very close to him, making him stay set. That wears the fighter down as well. Oh, uppercut to the body. You don't see that too often. And then a swiping right hand. He's just touched him. He's not hitting with power shots. He's just touched him because if he keeps touching him, he'll be able to load up on one soon. İkisinden biri patlama yaşayacak ama 9. round hangisi yaşayacak bilmiyorum. Usyk'ten yine Joshua'dan bir direnk geldi. Now you see Usyk is not as quick to answer back as he was earlier in the fight. A big swing and a miss there from the challenger, but he connects that time. It's the first time we've seen Usyk throw 4 or 5 shots on the bounce. Misses with the last shot. Good shot by Joshua. The shortest distance between 2 points is that straight right hand from Joshua. Worked the body well in this round. Andy Joshua, there's that back. Çok güzel bir sağ direk. Narrowly misses from Usyk. Geri yumruk Usyk'ten. Roy, you don't normally see heavyweights moving around the ring and with this much activity. But Usyk is a different guy. Usyk is a guy that came up from cruiserweight, so he's a lighter guy. So he's forcing the action to move around. He's moving a lot. All right to the body, digging in down low. And that'll open. 8. round bitti arkadaşlar.
left to the body. On with the double jab. Early in the round. Yorgunluk durumları Umut Gök. Hemen hemen aynılar. Aynı. İkisi de aynı. Şu anda denkler yani. Birbirlerine birinin birine çok fazla üstünlüğü yok ama şeyin çok netleri var. Usyk'in çok netleri var. O geri yumrukları 4-5 tane çok sağlam netleri var. Joshua'ya karşı. Başladı 9. round. So Joshua appears to be right. He said earlier, it's going to be a battle of conditioning. I am in tip-top shape. I will outwork, I will outlast my opponent. He's doing it right now. He looks to be the fresher fight of the two. See, Usyk was supposed to make a pay off stuff like that, but he didn't. So let's turn to Usyk has to retire and finish it right now. Good opportunity. Yes, it was. Great observation earlier. Usyk, as soon as he got hit, jumped right back into the fray. Oh, that right hand on the inside. You never know what kind of damage those do, Darren. We'll be feeling those for sure. It's very accurate, very... Ortada oynuyorlar. Ringin ortasında oynuyorlar. The ones you don't see coming with the damage. What we don't see now is we don't see Usyk as much head movement as he had earlier. Earlier he used that head move right there to get close to Joshua. Now he's not doing it as much. See that right there? He stopped doing that so much. When he was doing that, he was having a lot better success. Good jab by Usyk. Usyk's got to find a way back inside. Got to start back using that head move right there like he was doing earlier. That was the key for him, but he stopped. Boxing nice in this round. Şu ana kadar birisi böyle bir şey yapmadı yani. Karşı tarafı kırmadı yani. Joshua ain't going for the same tricks though. Like I said, Joshua has made some really good adjustments. Usyk appears to need to find his second win. Yes, he seems very tired. Joshua's having fun because he's figuring things out on the job. 30 seconds to go here in round 9 in what has been a fantastic heavyweight fight, punctuated by another left hand from the challenger. Good body shot by Usyk, Usyk. And now Joshua on the front foot towards the ropes. good body shot. Hareketli ama Now Joshua feels like Usyk can't hurt him anymore. Joshua'nın yine etkili yumrukları var. Good jab. Sharp jab right from the guard. Aynen kafasından eğiyor böyle. Hakem uyardı. Son 3 round arkadaşlar. Asked it to be. Son 3 round. Kafadan tutuyor. Aparkat vuruyor. Aynen öyle. Yani bir nevi ezmek istiyor. Yormak istiyor yani. Abicim biraz yorum yapar mısın? Ya maçla ilgili şöyle arkadaşlar söylediğim gibi daha önceden ben bu şekilde maçın geçeceğini zaten biliyordum. Şimdi ikisi de olimpiyat şampiyonu. İkisi de boks iyi biliyor. İkisi de tecrübeli, akıllı. Yumruk yemeyen boksörler kolay kolay. Hep maç bak ortada. O ona yumruk atamıyor ona. O dikkatli, o da dikkatli. Biz ondan. Doğal olarak ne oluyor? Yumruk tedirgin ikisi de, tamam mı? Hani vurmak istiyor ama bakıyor karşısında dikkatli bir boksör var. Az bir şey dikkati dağınık olsa vuracak. Ama ikisi de full konsantre. İkisi de dikkatli. İkisi de tecrübeli. Doğal olarak bu maçlar böyle geçiyor. Ama son 3 round. 10. round başlamak üzere. Başladı. Gong sesi çaldı. 10. round başladı. Bakalım. Roy, you said this would be Anthony Joshua's toughest fight. You still feel that way? Ben ikisinden birinden patlama bekliyorum. Özellikle de Joshua'dan bekliyorum işin açıkçası ben. Ama gelmiyor. That right hand going
and there's Usyk again with his own left hand. Maç kızışmaya başladı. Ben dedim son 3 round kızışır dedim yani. Son 3 round, 4 round. Hot shot in there, Usyk. Good jab. Çok güzel bir solu var Usyk'in. İsabetli. Ringside seats were selling as high as 10,000 pounds, and even those seats you got to feel they're getting the money's worth. A straight left hand from Usyk again, and Joshua's got blood out coming out of his nose. He had that at the end of the last round. Usyk'ten bir sağ kroşe. Both men with swelling under the right eye. Maç şöyle arkadaşlar, dedim ortada geçiyor maç. Ortada, yani şunu diyemiyorum yani, o kişi bu kombine yaptığı çok güzel yumruklar var işte. İkili kombine, üçlü kombine deme şansımız yok çünkü öyle bir şey yok. Ortada oynuyorlar ikisi de. O yumruk atıyor, o kaçıyor, o yumruk atıyor, o kaçıyor. Bazen Usyk tutturuyor, bazen Joshua tutturuyor. Ortada geçen bir maç. Real marking under the right eye of AJ. That big call from the backhand. The left hand. Big cut. A big cut now. Starting to bleed into the right eye of Usyk. So much on the line here tonight. All of AJ's heavyweight belts. Oh, off balance again with AJ. Bak maç kızıştı, birbirlerine karşılıklı ataklar başladı. Shaking ahead from Usyk. Back to the center of the ring. And Boxing. that battle of the front feet is taking its toll as both men continue to step on each other. Looking dangerous here, Usyk. Really accurate in this round. AJ getting a little more loose with his punches. That's real swelling now. Look at the eye. He's got a huge mouse under his right eye, does Anthony Joshua. And we're getting set to enter the championship rounds. Usyk is busted up and bleeding. Anthony Joshua's eye is almost closed. Wow. 10. round bitti arkadaşlar. Son 2 round. That's 2 rounds up for me, for Usyk. Son 2 round. 2 to play. So we need that. Really put the foot on the gas. These last 2 rounds on my card. Side to side, left hand high all the time. That's why you got a little bit of swelling on your right eye. Left hand high all the time. Side to side, let him come to you behind the jab. Be really smart now, Josh. When he attacks you, defend it and counter it, okay? Come on, we've only got 6 minutes, okay? Relax. Have a bath, relax. Listen, relax. Stay behind that jab. Move your head, move your head. Не стоять, растянуть, понял? Все твое. Bence Usyk'in aynen daha çok neti var. How do you like it? Son 2 round. AJ and Usyk championship rounds. The jab scoring for Usyk. According to Derek, scorecard. Anthony Joshua's got to win final 2 rounds. Bence Joshua bunu planladı. Belki de son 2 roundu planlamış olabilir. Ama Usyk hala hareketli. Hala belleri oynuyor. Yani dediğim gibi Ukrayna boksu bu. Force the pace. Don't do anything clumsy. Get behind that jab. Get your foot on the outside of the southpaw stance and try and land that right hand. And I'm telling you, also go to the body. But I'm telling Usyk to use one overhand left and attack that right hand. The eyes rolling, attack that eye. Other right hand. He's got to be careful, does Anthony. When he throws those big power punches, he's open for the counter. Güzel boşaldı uçuk. Not want to be falling over the front foot. Anthony Joshua. Skill that Usyk has will make you pay. Drop out, Joshua. Very good job right there. Kind of stuff you need to be doing. Changing the pace with the bounce. Bigger man is bouncing around like
Çok disiplinli. Joshua çok disiplinli. Aynı şekilde Usyk'te. Oo, Usyk'ten atak. İsabetli sağları var. Joshua biraz yorgun. It still sits that we could see a knockout in this fight, despite there only being 3 minutes to go. Usyk'ten etkili. Usyk bence daha canlı. 11. round bitti. Son round arkadaşlar. Ulan ne Joshua'ymış balon. Bu adamın bırakın bu sevdayı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bu son round maçın kaderini belirleyecek. Şu son roundda etkili olan, daha çok net olan maçı götürür. Ben söyleyeyim, şu son maç maçın kaderini belirleyecek. Son round. Son round arkadaşlar. Başladı mı round? Hadi bakalım. Aa, çok güzel bir sağ var Joshua'da. İsabetli bir tane daha Joshua'da. Net. AJ stalking his man, but not throwing anything. The football won't allow him to throw much. Son. Trying to send shockwaves throughout the heavyweight division and the boxing world in general. He's got AJ in trouble in London with a minute 39 to go. Çok hareketli ikisi de. Son 1 dakika 38 saniye. 29 saniye. 1 dakika 25 saniye. 21. Yumruk yok, ortada oynuyorlar. Oo, çok güzel bir sağ geldi Usyk'ten, Joshua'dan. Bir tane daha geldi. Bak ben dedim bu son round maçın kaderini belirleyebilir dedim. Joshua'ya gidebilir bu maç. Yine Usyk'ten bir atak geliyor. İyi boşaldı Joshua. Ben bir şey söyleyeyim mi? Kaybedecekse Usyk bu roundda kaybedecek. Bu round yüzünden kaybedecek maçı Joshua'ya verirlerse. Bunu da söyleyeyim. Normalde bu rounda kadar iyiydi Usyk.
Usyk uyuyor. Etkili atak. Usyk'ten etkili atak vardı. Joshua uyudu ama maç bitti. Gong kurtardı Joshua'yı. Az daha gittiydi Joshua. Az daha gittiydi. Ben söyleyeyim, az daha knockout olduydu neredeyse. Az daha. Gong yetişmeseydi. Of course, Evander Holyfield became the undisputed cruiserweight champion, moved up to heavyweight, won the titles, and win or lose, I think Usyk has proved that he is the real deal tonight. Absolutely. I don't think he's lost his one, son. I think you look back, the reflection, that was a beautiful boxing performance. And you're right. AJ looks like a beaten man, Roy. Exactly. That says a lot. You cannot do that at the end of a Ben dedim arkadaşlar, yani Usyk vazgeçmez. Usyk bak son anda nasıl yumruklar savurdu. Az daha knockout ediyordu. Bakalım karar ne olacak? Maç hangi ülkede? İngiltere. Furkan, İngiltere. Bakalım maç kimin olacak? Usyk mi? Bence Usyk'e gidecek gibi maç. Çünkü Usyk'in bence daha neti var. Son round dediğim gibi maçın kadarını belirleyebilir ama belli olmaz. Belli olmaz. Burası İngiltere. Maç İngiltere'de. Usyk'in son saniyelerde muhteşem hata. Muhteşem. Ben de anlamadım. Normalde bu sabah 6'larda 5'lerde izlenirdi bu maçlar. Ladies and gentlemen, after 12 rounds, we go to the judges' scorecards. Victor Fischenko scores it 117 to 112. Steve Weisfeld has it. Bakalım. Kararan arkadaşlar. Bakalım maç kimin? Foster scores it 115 to 113. All three scores go Berabere de verebilirler bu maçı. Ben söyleyeyim bak. Usyk. Usyk. Maç Usyk'in arkadaşlar. Maç Usyk'in. Usyk kazandı. Maç Usyk'in. Hakkıydı, aynen hakkıydı, doğru. Neti çoktu.
in the middle rounds that he started to get back into it, but for me, there was only one winner. I had that similar to the scorecard where Usyk wins by 4. Roy, you were emphatic earlier that this not only is going to be the toughest fight of AJ's life, but that Usyk may win this late, and he closed like a bull. I told everybody that I knew. There's no way. I'm to be honest. Kemerler Usyk'ti arkadaşlar. Lose to a guy with less experience and who's not a really good boxer. I didn't like what I saw in the Andrew Reeves fight. Neither one of them, even the one he won, I didn't like what I saw. I didn't really like what I saw in the last fight he had. So Pulia, I didn't like that fight either. So for me, he's making improvement, but you're fighting a genius. Usyk dominated the whole cruiserweight division, whereas some killers in that division. He dominated. He didn't beat him. He dominated it. That tells you he's a hell of a fighter. Darren, now, AJ, I believe, has a rematch clause. There is. You know he's going to cash that check, but will we see the same scenario if they do fight again? You'd think so. You'd think so. I mean, that was... Ben şaşırmadım yani. Hangisi olsa şaşırmadım. Yani ben diyordum Usyk vazgeçmez. Never shook at all from the punches of AJ. I mean, he was caught a couple of times as well, but he has such a good knack of missing and avoiding the shots. Look what Hak he etti, needs. hak etti. Yani hakkı olan bir maçı. And can I say one other thing? And I'm not saying this, I'm just telling you about people like Evander Holyfield and the others that moved up and did it. Had Usyk had that explosiveness on his punch, we might have never got out of the first round. Wow. Well, who's the best heavyweight in the world now, Roy Jones? Still Tyson Fury, but Usyk is a close second. How do you think, Roy, that Usyk gets on against Tyson Fury? But here's what you got to look at. Tyson Fury is actually a taller version. Vallahi onunla ilgili bir bilgim yok. Kaç kaç aldığına dair. So it's the most boring fight you ever want to see because there's two guys I think that's going to outthink one another. It's not going to be a knockout. But those are actually the two top guys in the division right now. Now it's an ugly fight to make. I wouldn't even make that fight if I was in her. If you're Team AJ, do they take the immediate rematch? If I was Team AJ, no. It's a cruiserweight I don't take champion, now the the unified heavyweight champion. Just how much does this mean to you? Bakalım. Уже undisputed champion и сейчас уже unified в супертяжелых. Что это для тебя значит? Насколько много? Очень много. This means much for me, a lot. With two Olympic gold medalists, we always expected a very technical boxing match. Did the fight go the way that you thought it would? С двумя олимпийскими чемпионами в ринге мы всегда ожидаем Açıklama yapıyor Usyk. технический матч. Прошел ли бой именно так, как Maç ты bitti. предполагал? Он прошел Бейхан именно так, Али. как я предполагал. Было пару моментов от Энтони, когда он зажимал, но это незначительная вещь. The fight went exactly the way I expected it to go. There were a couple of moments when Anthony pushed me hard, but just nothing special. Did you feel that you were close to forcing the stoppage in the 12th and final round? Ты ощущал, что уже близок к тому, чтобы остановить бой в последнем 12-м раунде? Не было такой задачи. Вначале где-то я это хотел сделать, попал, кинулся, но потом мой тренерский штаб привел меня в чувство. I had no objective to knock him out, because my trainers, my corner, pushed me not to do that. So at the beginning I hit him hard and just tried to knock him out, but then my trainer said just stop and do your job. I know that you never listen to them and you only listen to your team. But there were questions. Can Alexander Usyk be a heavyweight? Is he big enough to be a heavyweight? Is he good enough to be a heavyweight? Does that answer all of those questions in your mind? Я знаю, ты не сильно слышишь людей, которые сомневаются, ты слушаешь только свою команду. Но ответил ли ты этим боем на вопрос, достаточно ли ты большой для супертяжелого веса? Достаточно ли ты вообще боец для супертяжелого веса? Единственное, что я хотел сделать, это прославить своего Господа Иисуса Христа вот этим боем и сказать, что все, слава Богу, и победа это от Него. The only thing I wanted to do with this fight is to give praise to my Lord Jesus Christ and to say that all comes from Him. I can see your wife in the background and your family at home. Have you got a message for everyone back in Ukraine who was watching? Мы видели здесь твои друзья и члены твоей семьи. Есть ли у тебя послание для людей, которые смотрят?
Я хочу передать привет своей дочери Елизавете. Hey, my baby, I love you. Kirill, Mikhail, I send you hello. Listen, today, 12 years ago, my wife sent me yes. Today double happy. Today 12. It's your wedding anniversary today. Yes. 12 years wedding anniversary. Congratulations. Yes. Just one more before I let you go. We were told in the build-up that there is a rematch clause. Do you think Anthony Joshua will invoke that rematch? Will you come back here for the rematch? Мы знали с самого начала, что есть пункт реванша. Скажи, пожалуйста, Buradayım burada. Энтони Джошуа вернется Usyk'in açıklamalarını или dinliyorum. повторить? На данный момент Canelo rahat alır o maçı. Canelo Pinant maçını Canelo rahat alacağını düşünüyorum. Fazla zorlanmayacak. очень сильно готовился к этому поединку и практически был мало со своей Büyük семьей. ihtimal berabere Я bitirdiler очень para сильно için, соскучился ikinci maç için. за своими детьми. Я хочу наблюдать, как они балуются, как они кричат, как они пачкают одежду. Я хочу все это наблюдать. Büyük bir ihtimal olacaktır ikinci maç. Çünkü Andy Ruiz de ilk maçı almıştı. İkinci maçta aynı şekilde olmuştu. Bu sefer Joshua almıştı. Büyük bir ihtimal olur. Final question then, can you be better? Have we seen the best of you or can you be even better? Что лучше? Или мы увидели самого лучшего Усика? Не самого лучшего увидели. You didn't see the best Usyk. I can be much better. And the new heavyweight champion of the world sounds pretty good. Congratulations to you. Thank you. Just stay with me. I'm just going to have a very quick word. I hope you don't mind, Vitaly. From one former heavyweight champion to a new Ukrainian heavyweight champion, you must be incredibly proud of your fellow countrymen. It's excellent fight. Very clever. I'm very happy. And actually, Alexander did perfect job. Саша, умница. How do you think this victory will be received in Ukraine? Everybody happy. It's whole country excited. It's actually Maç 9-3 bitti. Usyk aldı. Büyük bir ihtimal bu Çaylak nasıl kazandı maçı? O Çaylak değil. Çaylak iyi boksör. Enjoy the victory. I hope you have a good party. Blow him up. Blow him up. Very quickly, we are live. Ukrayna bayrağını dalgalandırıyor Usyk. Rengin ortasında. Tribün bir anda boşaldı. Hiç kimse kalmadı tribünlerde. White vs. Wiley maçı var. Garcia vs. Martin maçı var. Smith vs. Fowler maçı var. Bence de çok kötü. Yani o şekilde boks olmaz. Yani hazırlandım diyor. Hazırlandım diyor. Ya ben işin açıkçası ikisini çok fazla beğendim mi? Ben ikisini de beğenmedim. İkisi de gerçek. Yine Usyk biraz şey yaptı. Usyk de ağırlaşmış. Örnek vereyim. Biraz daha kilo düşmesi lazım. Örnek yine dövüştü ama Joshua da bence beklenen kadar iyi değildi. Usyk de değildi. Ama yine Usyk kazanmasını bildi. Önemli olan da boksta bu. Kazanmak yani. Ne olursa olsun kazanmak. Usyk ama sağ direklerini ben her zaman söyledim. Ne dedim? Sağ direklerini Usyk etkili vuruyor. Yani geri yumruğunu çok iyi vuruyor. Bekliyor, vuruyor. Aynısını yaptı.
Ne dedim? Sonra maçın kaderini belirleyecek dedim. Aslında sonra birkaç tane Joshua'nın hata vardı ama sonrasında Usyk'ün o arda vurduğu yumruk, arda attığı Joshua'nın iplere yaslanması doğal olarak ringin etrafını da etkiledi. Hakemleri de etkiledi. Her zaman şu bir gerçektir. Son round boksta çok önemlidir arkadaşlar. Bir saniye hemen geliyorum şimdi. I think a number of things. You know, we talked about overthinking it and getting too technical. He tried to do that with arguably, you know, one of the top pound-for-pound technical fighters in the world tonight. Alexander Usyk was fantastic. I don't think it was a great performance from AJ when he looks back, but was that the brilliance of Alexander Usyk? You know, he looked tired as the fight went on. He looked like he lost his power a little bit. Again, was that what Tony Bellew talks about, that mental fatigue of Usyk's work? Usyk was busier than I expected him to be. I thought he had the perfect game plan, and tonight, you know, he makes history as the unified heavyweight world champion. You have to take your hat off to him. It's sport, and the better man won tonight. Where does this leave us now? An eye injury yet to be determined. It doesn't look good for Anthony. Of course, the rematch clause, is that a fight that you'd want to send him back into straight away? I think the rematch is very tough, but there's absolutely nowhere to hide, is there? You know, I mean, AJ's at the stage in his career. He wants his world championship. He's already talking about it now. You know, the doctors are trying to see to him. We have to check that eye socket. For me, it looks like it's, you know, it could be a damaged eye socket. He says no, he's fine. He said he couldn't see from about the 9th round, but, you know, mainly because of the swelling. But, you know, he remained on his feet. For me, he will go straight into the rematch, you know, and we'll discuss that as a team. It's not one for tonight, but knowing him, he'll want to do it all over again. He'll have to bring something different, because on that performance, Usyk was the better man. And you've been to the top of the mountaintop and right at the bottom too. We're somewhere in the middle here. How are you feeling? It can't compare to the Andy Ruiz defeat, because that was one that just blew us all away. It's sport. You know, you win, you lose, and at the top level, when you're fighting the very best in the sport, the pound-for-pound top fighters, you can lose. And we said this in the build-up to this fight. It was a risky fight to take. He wanted to take this fight. He wanted to fight the best. He wanted to hold on to his belts. Tonight, they went. They went before, and he won them back, and that'll be his hunger to retain his championship. Going to be difficult to do against Alexander Usyk, who was going to go into a rematch with a lot of confidence. So did Andy Ruiz, and he won it back. But proud of AJ as always for rising to the challenge, for staying on his feet in the 12th round, even with the injury. And just another chapter. You know, you go down, you brush yourself down. First thing he said is, I've got to get back to the gym on Mondays. I mean, he's had a tough fight. He's not quite thinking straight at the moment, but he's gutted and he'll be devastated. This is everything to him. Boxing's his life. But it's sport, and you win and you lose, and when you lose to the better man, you know, you shake their hand and you say congratulations. I'll be back strong. Thanks, Eddie. So listen, Edön açıklama yapıyor arkadaşlar.